Wei devletinin 23. yılı. Bugün kocam Shao Poya'nın cenaze günü. Kocacığım, öylece gidiverdin. Beni tek başıma bıraktın. Şimdi ben ne yapacağım? Yaoer her zaman çok narin ve nazik biriydin. Bana olan sevgin de çok derindi. Bundan sonra seni koruyacak bir ben olmazsam nasıl hayatta kalacaksın? Kocacığım, huzur içinde uyu. İşte bu harika oldu. Bu da ne demek oluyor? İyi ki gitti. Hem de ne güzel gitti. Onca yıl kahrını çektim. 15 yıl Shao Poya ile evli kaldım. Nihayet özgürüm. Prenses, prensin yanındaki 10 cariyenin cesetleri tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar bir zamanlar prensin gözdeleriydi. Şimdi prens gittiğine göre eşiyim ne de olsa öteki dünyada yalnız kalmasına göz yumamam. Ne gözdesiymiş? Fuzi Yao, sende hiç mi vicdan yok? Ben Xiaopo'ye yaşadığım süre boyunca sadece seni sevdim. O 10 cariyenin hepsi aslında birer casustu, onların tek bir parmağına bile asla dokunmadım. Prenses, prens gitti. Bu ailesi de yok artık. Bundan sonra siz... Bundan sonra artık iğrenmeme rağmen seninle eşlik vazifesi görmek zorunda kalmayacağım. Bu yırtıcılar sofrası gibi olan evde entrikalarla uğraşmayacağım. Artık nihayet etrafımda yakışıklıların olduğu özgür bir hayat yaşayabilirim. İğrenmek mi? Fuzi Yao, seni tam 15 yıl boyunca sevdim. Ama görüyorum ki sonunda hepsi bir yalanmış. Özgürlüğün hissi çok harika. Sana bedelini ödeteceğim. Sana gününü göstereceğim. Veliaht Prens, kötü bir rüya mı gördünüz? Nasıl? Benimle birlikte savaş meydanındayken yok olmamış mıydın? Nasıl olur? Hayır. Burası benim veliaht prens olduğum dönemdeki odam. Ben nasıl... Nasıl? Şimdi hangi yıldayız? Wei devletinin 4. yılı. Wei devletin 4. yılı mı? Henüz 18 yaşındayım. Yeniden doğdum. Veliaht Prens, Önceki hayatımda savaş meydanında aldığım o kılıç yarası izi bile şimdi tamamen iyileşmiş. Nasu, gel benimle birini cezalandırmaya gidiyoruz. kimi efendim? Jin Devleti Bakanı'nın öz kızı Fu Ziyaoy. Fakat Fu Jiao, sizin evlilik ittifakı kuracağınız kişi. Sarayda sadece dün bulundunuz ve evlilik için imparatorluk emrini bizzat talep ettiniz. Ne olmuş? Cezalandırılamaz mı yani? O kötü kadının işini bitirmeden geçmişteki öfkem asla dinmeyecek. Aklınıza geleni söylüyorsunuz. Evlenmek isteyen de sendin. Şimdi o kadının canına susayan da yine sensin. İnsanoğlunun gönlü gerçekten çok değişkendir. Benimle dalga mı geçiyorsun? Veliaht Prens, iki ülke savaşırken, Jin ülkesi razı olursa ve ülkenin en güzel kızı sizinle evlenirse, askerlerinizi çekeceğinizi siz söylemiştiniz. Şimdi Jin ülkesi kabul etti. Ama siz o kızın gitmesini istiyorsunuz. Bu durum duyulursa itibarınız ne olacak? İtibar, hayatta kalmaktan daha mı önemli? O kadının bedelini ödetmeliyim. Veliaht Prens, Önemli bir karakter olan Fu Ziyao'nun yeniden doğuşu tespit edildi. Sistem yükleniyor ve aktifleşiyor. Merhaba sahip, ben Sistem 808. Bir yıl içinde Xiao Poya'nın size aşık olmasını sağlamalı ve onun sonunu değiştirmelisiniz. Eğer görev başarısız olursa ilahi yasalar tarafından yok edilirsiniz. Bol şans dilerim. Fu Ziyao, tam 15 yıl boyunca seni sevdim ama her şey bir yalanmış. Sana bedelini ödeteceğim. Efendim, zavallı Yao Eream, nasıl oldu da bir prenses gibi evlenmeye mecbur bırakıldı? Hanımefendi, kelimelerinize dikkat edin. Bu göklerin bir lütfudur. Ama söylentilere göre Shao Poye zorba biriymiş, insafsız ve çirkinmiş. Böyle bir adama eğer kızım verilirse hayatta kalabilir mi beyefendi?
Yalvarırım hükümdara gidin. Bu kararından vazgeçsin. Çekil oradan. Bu saçmalık. Majestelerinin verdiği emir öylece değiştirilebilir mi? Bu evlilik olmazsa savaş asla durmaz. Ve ülkesi nasıl geri çekilir? Bir tüccarın kızı zaten topluma uygun davranmayı bilmez. Ayao, bu Fu ailesi için canını dişine takarak kazandığın bir onurdur. Anlıyor musun? Sahip. Yeniden doğdun, boş boş bakma. Hadi gidelim. Xiao Cha. Bizim güzel günlerimiz artık geldi. Önceki hayatımda Wei ülkesine gelin gidip ölümden dönmüştüm. 15 yıl boyunca her şeye göğüs gerdim. Xiaopo'ya nihayet gittiğinde bütün güç ve zenginlik bana geçmişti. Sonra tuhaf bir şekilde yeniden doğdum. Tanrım, inanabiliyor musun? Yine 17 yaşındayım. Amma da inatçısın. Fu Ziao fermanı kabul et. Wei devleti görücü heyeti 10 gün sonra buraya varacak ve o zaman majesteleriyle Xiaopoya ile olan düğün tarihini görüşecekler. Fermanı kabul et. Sistem. Xiaopo'yu kendime mi aşık etmemi istiyorsun? Rüyanda görürsün. Yapmayacağım. Yaoer, neyin var? Canım Yaoer'im. Yaoer, Kullanıcı, kadere karşı gelirsen sonun hiç iyi olmaz. Bir şey yapmadan ya da söylemeden önce 40 kere düşünmeni tavsiye ederim. Hükümdarım, binlerce yıl yaşasın. Hanımım, şimdi ne yapacağız? Gerçekten de söylentilerdeki gibi 2 tane azı dişi olan o aşırı derecede çirkin Xiaopoya ile mi evleneceksiniz? Evet, aynen o aşırı derecede çirkin olan Xiaopoya ile evleneceğim. Fakat ondan önce annemin Fu malikanesi içerisinde huzurlu olduğundan emin olmalıyım. Ben Xiaopo'ye. Açlıktan ölsem de, savaşta gitsem de, o kötü kadınla asla evlenmeyeceğim. Veliaht Prens, peki ya ferman gelirse ne olacak? O zaman ben de ferman gelmeden önce, o kötü kadına bedelini ödetirim. Veliaht Prens, bunu nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Doğrudan bakanlık konutuya mı sızsak? Gidip o kötü kadının işini hemen bitirmek, onun için çok hafif bir ceza olur. Önceki hayatta Fu Ziao yıllarca beni oyalamıştı. Kocacığım, gel buraya. Kocacığım seni ben besleyeyim. Bu hayatta, ayakta uyutulmak nasıl bir duyguymuş, sana ben tattıracağım. Hanımefendi, nereye gidiyoruz? Birini arıyorum. Güçlü, kuvvetli ve dövüş sanatlarında yetenekli bir muhafız. Eğer düğün tarihim kesinleşirse yakında Wei devletiye gitmem gerekecek. Annemin oyunlara gelmeyeceğinden emin olmak için bir an önce temizlenmesi gereken tüm o pislikleri cezalandırmalıyım. Ama hanımefendi, sizin dövüş yetenekleriniz zaten çok iyi değil mi? Dövüş sanatları bildiğimi artık öğrendiler. Önceden tedbir almayacaklarının garantisi yok. Kardeşimi defnetmek için kendimi satıyorum. Kardeşimi defnetmek için kendimi satıyorum. Kardeşini defnetmek için kendini satmak mı? İlginç bir yaklaşım. Xiaocha, gidip bir bakalım. Daha önce birinin babası ya da annesi için kendini sattığını duymuştum. Ancak bir erkeğin sokak ortasında kendini satmasını ilk kez görüyorum. Oldukça sıra dışı bir durum. Aslında oldukça yakışıklı görünüyor. Kesinlikle Xiaopo'daki yüzü yara bere içinde olan kaba adamlardan çok daha iyi. Bayan. Az önce bastınız ayaklarınızın altındaki o kırmızı ipe. Artık size aitim. Öyle mi? Peki söyle bakalım, seni neden satın almalıyım? Aslında Qi devletili soylu bir aileden geliyorum. Fakat Wei devleti süvarileri kısa süre önce topraklarımızı yerle bir etti. Tüm ailem yok edildi. Kardeşimle beraber buraya zorlukla kaçabildik. Zavallı kardeşim çok zayıftı. İşte öylece gitti. Ona prens kimliğimle yaklaşsaydım, kesinlikle benden şüphelenirdi. Zor durumdaki bir muhafız kılığına girmek,
ona yaklaşmamı daha da kolaylaştıracak. Çiğ devletili olduğunu söylüyorsun ama. Neden Aksa'nın Wei devletili gibi? Benden şüphelendi. Acaba kim olduğumu anladı mı? Mümkün değil. 17 yaşındaki Fu Ziao, Xiaopoya'yı tanıyor olamaz. Bilmeyebilirsiniz efendim, fakat ben küçüklüğümde Wei devletideki anneannemlerin yanında bir süre kalmıştım. Öyle mi? Anneannenin evi? Wei devleti de mi? Hangi aileymiş bu? Uzak bir akrabadır. Fakat artık varlıklarını yitirdiler. Bana inanmıyorsanız, elinden bir şey gelmez. Ancak kardeşimin. Açıklama bekleyecek vakti yok. Kimsesiz ve dayanaksız. Çok iyi. Başını kaldır. Bir altın. 1000 altın mı? Gerçekten mi? Seni istiyorum. Bu kadın hala sadece dış görünüşe önem veriyor. Önceki hayatımda, savaş meydanında yüzümde yara izi kaldığı için benimle olmayı reddetmişti. Şaoça, saraftan 1000 altın getir ve bu beyefendiye ver. Şenge, Şenge mi? Hanımefendi, 1000 altın çok fazla değil mi? Ya bir sahtekarsa? Değil. İlgimi çekebilen biri bu fiyata değer. Peki, hanımefendi. İki gün sonra Savaş Bakanı Fu Shenzhou'nun malikanesine gel beni bul. Savaş Bakanı mı? Az önceki bu hanımefendi Fu Ziao idi. Duyduğuma göre eskiden hükümdarımız ile bir evlilik anlaşması varmış. Ama kim bilebilirdi ki dün gelen fermanla bir evlilik ittifakı için doğrudan Wei devletiye gönderileceğini. Wei devleti de kiminle? Şu berbat ve çirkin veliaht Mu Xiaopoye ile. Kim vurdu bana? Yaoer. Gu Mingche. Gu Mingche. Majestelerini selamlıyorum. Hükümdarım çok yaşasın. Yaoer. Ne yapıyorsun? Bana hala eskisi gibi Mingche abi diyebilirsin. Bana küs müsün? Haddime değil. Yaoer. Şu an Jin devleti hem içeriden hem dışarıdan baskı altında. Wei devletinin süvarileri Jin devleti sınırına dayanmış durumda. Bir evlilik ittifakı istiyorlar. Elimden bir şey gelmiyor. Anlıyorum. Anlamıyorsun. Herkes imparator olmak ister. Ama kimse bu tahta oturmanın getirdiği çaresizliği bilmez. Beceriksiz herif. Ülkenin barışı için bir kadını feda etmekten medet umuyorsun. Yaoer. Sana yemin ederim, Jin devleti ordusunu güçlendirince, bizzat orduya liderlik edip Wei devleti yerle bir edeceğim. Seni geri getireceğim. Ve kraliçem yapacağım. Majesteleri, eğer eski günlerimizin hatırı varsa, sizden dileğim bana bir mühür vermenizdir. Bu mühür sizmişsiniz gibi muamele görsün, olmaz mı? Bununla ne yapacaksın? Eğer kötü bir niyetim olduğundan şüpheleniyorsanız, bu konuyu hiç açmamışım gibi davranın. Wei devleti süvarileri yüzünden nişanımız bozuldu. Bana inan, seni Xiaopoy'un ellerinden geri alacağım. Bu mühür, hem kendini koruman için, hem de sana olan vaadim olsun. Bu ihsanınız için teşekkürler, majesteleri. Mingche ağabey, abla artık yok ama hala ben varım. Yakında anlayacaksın, senin yanında olmaya ve kraliçen olmaya. Tek layık olan kişi benim. Efendim, yalvarırım gidin majesteleriyle konuşun. Kendisi şu an köşkte. Gidin ona yalvarın. Ne olur Yaoer'i o zalim Xiaopoye ile evlendirmesin. Seni pislik.
Şu haline bir bak. Gerçekten çok rezil görünüyorsun. Zive'yi doğurmuş olmasaydın seni çoktan boşardım. Bak şimdi sana bedelini ödeteceğim. Kes şunu. Seni saygısız evlat. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sıkıysa bir şeyler kırmayı dene. Sürekli aynı şeyleri söylemeyi ve her defasında tüccar kızı demeyi bırak artık. Anneme elini kaldırmadan önce iyi düşün. Eğer o tüccar kızının kariyerin boyunca sana sağladığı maddi destekler olmasaydı, sadece kendi yeteneğinle bugün geldiğin konuma ulaşabilir miydin? Hadsiz. Ben senin babanım. Ben de geleceğin Vey Devleti Veliaht Prensesiyim. Sense yakında emekli olup memleketine dönmesi gereken bir eski bakan görevlisisin. Sen. Kimse yok mu? Şu kuralsız, büyüğünü bilmeyen saygısız kızı hemen aile tapınağına sürükleyin. Ona haddini bildireceğim. Efendim, yalvarırım yapmayın. Pekala, elinden geleni ardına koyma, bedelini ödet bana, o zaman cansız bedenimi majestelerine götürüp hesap verirsin. Hadi, yapsana. Seni. Baba? Abla, babana karşı nasıl böyle asilik yaparsın? Bu olanlar duyulursa, herkes, Vey Devleti'nin müstakbel gelini hakkında kendi öz babasına bile baş kaldıran biri diye konuşacak. O zaman Vey Devleti hanedanından Veliaht Prens Shao seni hala kabul eder mi sanıyorsun? Bunu kim yayacak ki? Ah, yoksa sen mi? Baba, Jivei der ki, bugün disiplin kurallarıyla ablaya güzel bir ders vermelisin. Böylece büyüklere saygısızlığın sonucunu öğrensin. Jivei haklı. Evde bu kadar başına buyruksun. Eğer Wei devleti ailesine gelin, gidip de oradan geri gönderilirsen. İşte o zaman bütün ailemizin başı büyük derde girer. Bugün bir baba olarak seni bir güzel eğiteceğim. Ben Lütfen durun. Hanımım, geç kaldığım için özür dilerim. Hanımım, geç kaldığım için kusura bakmayın. Sen de kimsin? Ben, hanımımın 1000 altın ödeyerek satın aldığı bir hizmetçiyim. İsmin Şenge. 1000 altın mı? mı? Annemin ailesi oldukça zengin. O yüzden 1000 altın ödemek bizim için çocuk oyuncağı. Hem bakanlık konutunun parasını harcamadım. Siz ikiniz burada. Neden boşuna nefes tüketiyorsunuz? Yao. Karşındakiler baban ve kardeşin. Sakın böyle konuşma. Bu saygıyı hak ediyorlar mı sanki? Ver şunu bana. Fu Shenju, sakın bana veya anneme dokunmaya kalkma. Yoksa sonuçlarına katlanamazsın. Şenge, gidelim. Sen. Hadsiz. Baba, ablamsın az önceki halini kendi gözlerinle gördün. Eğer Vey Devleti ailesine gelin gidip güç kazanırsa, senin bunca yıllık emeğin heba olabilir. Eğer kraliçe ben olursam, hem babamı hem de Fu ailesiyi korurum. Haklısın. Artık bizim Fu ailesi bir kraliçe çıkarma vakti geldi. Xiaocha, Şenge, kapıda bekleyin. Eğer Fu Shenzhou ve Fu Ziwei gelirse hiç düşünmeden dışarı atın. Emredersiniz hanımım. Elindeki yaraya ilaç sürmeyi unutma. Onu korumak istediğimden değil, sadece güvenini kazanmaya çalışıyorum. Tipi düzgün, işinde de hızlı ama pek akıllı sayılmaz. Vakti gelip Fu Ziyao'nun işini bitirdiğimde, ağzından pislikten başka bir şey çıkmayan bu huysuz kölenin de cezasını ellerimle vereceğim. Anne, şimdi söyleyeceklerim seni biraz üzebilir. Ama dürüst olmak gerekirse bence üzülmeye değmez. Şimdi üzülmem mi gerekiyor yoksa üzülmemem mi? Seni yaramaz,
şu durumda bile hala şaka yapabiliyorsun. Anne, babamın gizli bir sevgilisi varmış. Ne? Tam olarak Doğu Caddesi'ndeki Begonya Bahçesi'de yaşıyor. Adı da Bayan Lin. Üstelik biri erkek, biri kız, 2 çocuğu var. Oğlunun adı Fu Huasang. Ve şu an Tianhong Akademisi'de okuyor. Oraya girmeyi başardıysa kesinlikle babamın yardımıyla olmuştur. Ben de diyordum ki bunca yıl boyunca neden artık bir oğul istediğini söylemiyor. Meğer dışarıdaki o metres onun için bir çocuk doğurmuş. Fu Shenzhou. Bir dakika bekle. Az önce bir de kızının olduğunu mu söyledin? O kim peki? Oh, Fu Jiwei. Ne? Jivey mi? Bu nasıl mümkün olabilir? O benim karnımda büyüdü, kendi doğurduğum çocuğum o. Biliyorum. Sadece benim sözlerime dayanarak bana inanmanızı bekleyemem. Bu yüzden kendi gözlerinizle görmenizi istiyorum. 20 küsür yıldır çok sevdiğiniz kocanızın ve onca yıldır üzerine titrediğiniz kızınızın sizi bir aptal gibi görüp nasıl kandırdıklarını. Geçmiş hayatımda Fu Huazhang ve Fu Jiwei anneme komplo kurması için Bayan Lin'ya yardım etti ve annemin gitmesine neden oldu. Fu Huazhang ise Fu Shenzhou'nun desteğiyle kariyerinin başında hızla yükseldi. Fu Jiwei de sorunsuz bir şekilde imparatoriçe oldu. Bu hayatta önce sizin işinizi bitireceğim. Xiaojia, Shenge. Bu kadının gözleri neden kızarmış? Kim onu üzdü? Bir saniye. Ağlayıp ağlamaması beni neden ilgilendirsin ki? Bekle ve gör Fu Ziyao. Bu hayatta sana gününü göstereceğim. Shenge. Shenge? Bileğindeki yara izi nasıl oluyor da Xiaopoye ile tamamen aynı? Yoksa o Xiaopoye mi? Xiaopoye gururlu biri, kontrol tutkunu ve asla birine hizmet etmek için alçalmaz. Fakat yaralar yalan söylemez. Ya o gerçekten Xiaopoye ise yanıma gelmesindeki amacı acaba nedir? Hanımım? Hanımım. Bunu al. Bu da nedir? Başını uzat. Hanımım Begonya Bahçesi geldi. Birine seslen. Nerede bu insanlar? Hepsinin işi mi bitti? Kim buraya gelip hadsizlik etmeye cüret ediyor? Yao, burayı nasıl buldun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir evlat olarak, doğal olarak babamı ve onun metresini ziyarete geldim. İşte o sensin. Bayan Lin, annemin gitmesine sebep olan o canavar. Defol dışarı. Nasıl gideceğim? Belki babacığım bana bir örnek gösterebilir. Sen. Senin nankör kız. Koskoca savunma bakanı olmana rağmen dilinden düşmeyen tek kelime nankör kız. Seni. Shenzhou lütfen kızma. Böylesine bir güzelliğin. Efendimizin kızı. Jiao olması gerekir değil mi? Seni. Bana vurmaya nasıl cüret edersin? Sen ne hakla? Adımı ağzına alıyorsun? Bu kadın önceki hayatında çok nazik ve savunmasızdı. Tek bir karıncanın bile üzerine basmaya kıyamazdı. Ama şimdi sert bir savaşçıya dönüşmüş. Yoksa onu daha önce hiç tanımadın mı? Fu Jiao, artık yeter. Bayan Lin meselesini bizzat konağa gidip annene açıklayacağım. Şimdi hemen eve dön. Dönmek mi? O biraz zor. Xiaocha, durma. Devam et. Tabii ki hanımım. Buna cüret etme.
Xiaocha, cezalandır. Anlaşıldı. Zhoulang kurtar beni. Zhoulang, Bu da ne? Nasıl böyle birine dönüştü bu? Jolang mi? Ona hamam böceği de istersen... Ne çirkin bir isim. Xiaocha, çabuk bir kesici alet getir. Bu daha iyi işini bitirir. Dur orada. Vay vay vay. Sonunda ortaya çıkabildin. Tam vaktinde geldin. Birini cezalandırmakla ikiyi cezalandırmak arasında pek fark yok. En azından takım olursunuz. Fu Ziyao buna cüret etme. Siz ikiniz 15 yıl boyunca annemi aldatırken her şeyi göze aldınız. Şimdi sizi cezalandırmak için neden tereddüt edeyim? Sen ne saygısız, ne kural tanımaz, ne kötü kalpli birisin. Resmen çıldırmışsın. Onlarla uğraşırken seni cezalandırmayı neredeyse unutuyordum. Şenge, işini bitir. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben koskoca savaş bakanıyım. Buna nasıl cüret edersiniz? Bu da ne? Majestelerinin bizzat verdiği ferman mührü. Şimdi bu mühürle koskoca bir savaş bakanını cezalandırabilir miyim? Fu Ziyao, bugün burada gerçekten kendi öz babana el mi kaldıracaksın? Eğer bu olanlar duyulursa, sonucunun ne olacağını biliyor musun? Seni gidi. Haysiyetsiz evlat seni. Vay, yeni bir hakaret daha öğrendik. Ama hoşuma gitti. Hanımefendi, eğer bu olaylar yayılırsa Biliyorum, bu yüzden bekliyorum. neyi bekliyorsun? Siz de kimsiniz? Geldiler işte. Kimsiniz siz? Evime zorla girip ne yapmaya çalışıyorsunuz? Demek kız kardeşim. Fu Ziyao sensin. Senin gibi biri bana kız kardeşim demeye nasıl cüret eder? Sen, yaklaşma bana. Zanger, Zanger. O elbiseleri çıkarınca geriye sadece saklanacak yeri olmayan bir canavar kalıyor. Yorulmuş olmalısın. Gel, biraz tatlı ye. Çok tatlısın. Senin nankör evlat. Hayırsız kız. Ben seni hükümdara şikayet edeceğim. Et de görelim. Sen... Annelerimiz farklı olsa da aynı kökten geliyoruz. İkimiz de aynı babanın evladıyız. Küçük kız kardeş, kan bağımız var. Birbirimize destek olup kaderimizi birlikte çizmeliyiz. Fu Huasang, sen memur olmak istiyorsun. Annen de Fu ailesinin başına geçmek istiyor. Sen küçük kız kardeş ise imparatoriçe olmak istiyorsun. Ailen, annemin ve benim üzerimize basıp yukarılara tırmanmak istiyor. Ama buna asla izin vermeyeceğim. Bunları nereden biliyor? Yeter. Benim, yani Fu Shenzuo'nun tertemiz adını, şerefli duruşumu kirlettin. Senin gibi kalbi kötü, edepsiz bir kızı nasıl yetiştirdim? Ne saçmalıyorsun? Yoruldum. Şenge, gidip Fu Huashang'in elindeki tendonlarını kes. Sen, Xiaocha, Bayan Lin'in yüzünü mahvet. Bakalım, baban dediğim o adam eski günlerin hatırına ona hala değer verecek mi? Peki, sen, Baba? Oh. Oh. Zanger, Zanger. Hanımım, seni. Fu Ziyao, bedelini ödeyeceksin.
Kim bedel ödeyecekmiş? Anneciğim, Senin annen değilim. Beyefendi, bana bir açıklama borçlusun. 16 yıl önce doğurduğum o kız bebeği nerede? Anne, seni bu ortama sürüklediğim için beni suçlama ama tüm hayatın boyunca kandırılmanı istemiyorum. Bazı cevapları, gerçekleri kabul etmek için bizzat duyman gerekiyordu. Baylan sen. Cevap ver bana. Söyle, bebeğim nerede? Ona ne oldu? Cevap versene. Artık yok. O bebek çoktan gitti. Doğduğu an nefessiz kalmıştı. Üzülmenden korktuğum için Bayan Lee'nin aynı gün doğan çocuğunu aldım ve sanki senin çocuğunmuş gibi getirdim. Aslında ona minnettar olmalısın. Minnettar mı? Bu kadına mı minnettar olacağım? Benim yavrum gitmiş. Ben ise bu yabancının çocuğunu 16 yıl büyütmüşüm ama kocam ona teşekkür etmemi bekliyor. Fu, Shenzhou, midemi bulandırıyorsun. Anne, iyi misiniz? İyiyim. Bugün son sözümü söylüyorum. O gün seninle evlenmeye karar verdiğimde tek isteğim hayatım boyunca bu yuvayı çekip çevirmekti. Kayınvalideme ve sana hep saygı duydum. 2 çocuğu da el üstünde tuttum. Peki sen bana nasıl karşılık verdin? Ne yapacaksın yani? O kadına istediğin kadar bakabilirsin. Fakat ben Baylan yaşadığım sürece ne bu kadın ne de çocukları asla bu kapıdan içeri adım atamayacak. Sen Ya gidelim. Şu fena kadın burada ne yapıyor? Balık göletine mi atlayacak? Kim var orada? Hanımefendi, neden burada yapayalnız içki içiyorsunuz? Şenge, bugün yaşananlardan sonra sence sadakatsiz ve hayırsız bir evlat mıyım? Ülkeniz için. Ahlaksız bir memura ders verdiniz, bu bir sadakat göstergesidir. Anneniz için de gerçeği ortaya çıkardınız, bu da hayırlı bir evlat olduğunuzu gösterir. Bugünden sonra bu cin devleti sokaklarında herkes benim ne kadar acımasız biri olduğumu konuşacak. Gerçi itibarım zaten pek de iyi sayılmazdı. Ama bunu yapmak zorundaydım. Yakında Wei devletiyle evlenip gideceğim. Annem benimle gelemez. Başka bir ülkede olduğumda onu koruyamamaktan korkuyorum. Bu yüzden erkenden önündeki engelleri kaldırmasına yardım etmeliyim. Xiaopo'ya gözün nereye bakıyor? Bu kadın zayıf görünmekte ustadır. Geçen hayatta da seni tam da bu masum ve zavallı haliyle kandırmıştı. Bu hayatta da aynı hataya mı düşeceksin? Eskiden babam bana hiç kötü davranmazdı. Fakat sonra gizlice dövüş sanatı çalıştığımı öğrendi. Beni kontrol etmek için evlendiğim gün birilerine tüm yeteneğimi yok ettirdi. Peki ya senin ailen? Yani önceki hayatındakinden bahsediyorum. Nasıl bir yerdi? Doğruyu söyleyemem. Hanımefendi, ebeveynlerim her şeyi hoş karşılayan insanlardı. Üstlenmem gereken ağır sorumluluklar hiç olmadı. Şenge? Wei devleti veliahtı olan Xiaopo'yu tanıyor musun? Neden bir anda benden bahsetti?
müstakbel eşim. Hanımefendi, şaka yapıyorsunuz. Ben sadece kardeşini kaybetmiş çaresiz biriyim. Vey devleti veliaht prensi nasıl tanıyabilirim ki? Evet. Bilmiyorum neden. Bir an onu hatırladım. Fu Ziyao, bu sefer sana asla acımayacağım. Majesteleri, bugün Begonya Bahçesi bölgesinde olan biten her şey işte bu kadar. Biliyorum. Bu mühür Yaoer'ye verildiyse, bu hayra alamet değil. Peki ya Bakan Fu tarafı? Bana gelmeye cesaret edemez. Çünkü aynı anda hem beni hem de Wei devletiyi karşısına alamaz. Başkahya Shen, söyle bakalım, eğer Yaoer'yi saraya getirip imparatoriçe yapsam, buna razı olur mu? Efendimiz bu nasıl olur? Bu ne acele? Fikrimi de mi söyleyemeyeceğim? Tüm Jin devleti hanedanını ateşe atmak gibi bir niyetim henüz yok. Yaoer'den vazgeçmemi mi bekliyorsun? Bu imkansız. Günün birinde onu bizzat Xiaopo'nun ellerinden zorla geri alacağım. Benim Veliaht Prens. Neden geldin? Haber vermek için geldim, prenses mektup göndermiş. 1 ay sonra prens ile birlikte düğününüzü planlamak için döneceklermiş. Eğer sizin Jin devleti de sıradan biri olduğunuzu duyarlarsa Tamam, defol git. emredersiniz. Bu Ziyao'nun işini ne zaman bitireceksiniz? Anlaşıldı. Her şeyin bir zamanı var. Şengi çabuk dışarı gel. Fujiwei, Song büyükanneyi geri çağırdı. Şimdi hanımefendiyi cezalandıracaklar. Yaşlı bayan Fu, yine karşılaştık. Seni gördüğüme pek sevinmedim. Diz çök. Ne hakla? Sadece yaşın daha büyük değil mi? Haddini bil. Bu cesareti kimden alıyorsun? Da benimle bu şekilde konuşabiliyorsun. Diz çök. Asla. Önceki hayatımda Fu Huashang'ın anneme kumpas kurmasına göz yumdum. 2 gayrimeşru çocuğun her şeye konmasını sağladın ve annemin acı içinde yok olmasına sebep oldun. Ama bu hayatta geçmişteki ve bugünkü tüm hesapları seninle göreceğim. Ne oldu? Beni cezalandırmak mı istiyorsun? Bey devletin Mu malikanesine hiç sordun mu? Ya da saraydaki imparatora danıştın mı? Sen, imparatorun adını kullanarak beni tehdit etmeye nasıl cüret edersin? Büyükanne, lütfen kızmayın. Biraz bitki çayı için. Torununuz bunu sizin için özel hazırladı. Zivey evladım, tek anlayışlı olan sensin. Annemin mülküne ait şeyleri alıp başkasının malıyla gösteriş yapmak mı? Gerçekten çok yüzsüzsün. Abla, gerçekten anlamıyorum. Neden sürekli bana böyle zorluk çıkarıyorsun? Seni saygısız. Yine Veyve'ye mi zorbalık yapıyorsun? Yine başladık. Gelin buraya. Bu büyüklere saygı bilmeyen kızı derhal bağlayın. Canını yakacağım. Hadi deneyin bakalım. Yine o bakış. Yine aynı tavır. Bu kesinlikle sensin Xiaopoy. Önceki hayatımda, bu zamanlarda onunla hiç tanışmamıştım. Öyleyse neden bu hayatta aniden yanımda belirdi? Yoksa o da benim gibi yeniden mi doğdu?
Fu Shenzuhu, değil mi? Seni asla unutmayacağım. Mevkimi geri aldığımda hesaplaşacağım ilk kişi sen olacaksın. Ardından da Fu Ziao gelecek. İyi misin? Sıkıntı yok. Sadece ufak bir yara. Xiaopo'nun yeniden doğup doğmadığı meselesini şimdilik bir kenara bırakalım. Şu an en önemli olan şey bu gruptan kurtulmak. Büyük hanım, görünüşe göre başından beri Fu Jivei ve Fu Shenzu'nun gizli ilişkisini biliyordun. Değil mi? Bir erkeğin başka işleri olması beklenen bir durumdur. Fakat sen bugün kendi öz ağabeyinin kollarını ve bacaklarını mahvettin, yüzünü de darmadağın ettin. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Biliyorum. Ne olmuş yani? Bu Huaz Hangün ileride bir kariyer olup olmayacağı veya evlenip evlenemeyeceği beni neden ilgilendirsin? Hala nefes aldığı için bana şükretmeli. Bir kırbaç darbesi daha mı yemek istiyorsun? İkinci kız kardeş, bugün sırf bana ders vermek için yaşlı hanımı konağa geri getirmedi. Herhalde başka bir amacınız olmalı, değil mi? Abla, ne demek istiyorsun? Bir tahmin yürüteyim. Asıl planladığınız şey, Fu Jivei'yi saraya gönderip onu nasıl imparatoriçe yapacağınız, değil mi? Abla saçmalamayı kes. Demek istemiyorsun, öyle mi? O halde bugün burada dikiliyor olmamın hiçbir anlamı kalmadı. Yapacak başka bir iş yoksa, müsaadenizle yaralanan adamımı tedavi olması için götürüyorum. Dur. Jivei'nin saraya girmesini sağlayacak bir yolun mu var? İşte şimdi yemi yuttu. Elbette bir yolum var. Açıkçası Fu Jivei ve Gu Mingche'in sonsuza dek beraber olmalarını o kadar çok istiyorum ki gidip de başkalarının canını yakmasınlar. On gün sonra Wei devleti elçileri Jin devletiye gelerek Mu kralının oğlu Xiaopoye ile Xiaopoye arasındaki düğün tarihini görüşecekler. O vakit bir saray şöleni düzenlenecek. Şayet Ziwei bu şölende yeteneklerini sergileyip majestelerinin takdirini kazanabilirse bir şans elde etmesi mümkün olabilir. Fakat tek gereken Gidip Gu Mingche ile bizzat konuşmam, değil mi? Pekala. Ama bir şartım var. Bayan Lin, ömrü boyunca bir daha asla Fu Malikanesi'ne girmeyecek. Annemin bulunduğu hiçbir ortama asla girmeyecek ve oradan uzak duracak. bu biraz Baba, eğer siz bunu yapabilirseniz, o vakit kızınız da üstüne düşeni fazlasıyla yapar. Ne dersiniz? Babacığım, büyük abla annemi bu kadar aşağılıyorken imparatoriçe olmamayı tercih ederim ama annemin onurunu koruyacağım. Dilinden anne lafı düşmüyor. Fu Jivei, sakın unutma, bu 16 yıl boyunca seni kim yetiştirdi? Aslında şaşmamalı. Sonuçta senin damarlarında akan, nihayetinde bu iki pisliğin kanı. Fu Jiao, haddini daha fazla aşma. yeter artık. Eğer kabul edersem sözünde duracak mısın? Elbette. Tamam. Kabul ediyorum. Bu mabet levhalarının önünde yemin etmeni istiyorum. Şayet bir gün sözünden döner ve yeminini bozarsan, Fu ailesi hanesindeki herkes bedelini canıyla ödesin. Sen unutma ki senin soyadın da Fu. Elbette ben de. Bedelini canımla ödeyeceğim. Önceki hayatımda hiç fark etmemiştim. Benimle evlenmeden önce Fu ailesi ailesinde nasıl da böyle zor ve baskı altında bir hayat sürmüş. Bu kişiliğe sahip olması boşuna değilmiş. Ben Fu Shenzu, yüce atalarımızın huzurunda yemin ederim ki ömrüm boyunca asla Bayan Lin'in bu mabede girmesine izin vermeyeceğim ve Baylan'ın bulunduğu hiçbir yerde karşısına çıkmayacak. Eğer yeminimi bozarsam Gökyüzü üzerime yıkılsın. Fu ailesi soyundan gelenlerin hepsi yok olup gitsin. şayet yeminime sadık kalmazsam başım dertten kurtulmasın, Fu ailesi hanesindeki tüm ailem büyük bir felaketle karşılaşsın. Anlaştık. Şaoça, odama git
Ve yaraları iyileştiren o merhemi getir. Ama o merhemi siz hanımım çok büyük zorluklarla ihtiyacınız olur diye bulmuştunuz. Bundan tüm dünyada sadece bir tane üretildi. Bu Şenge sadece bir çalışan, buna değer mi? O sadece biri değil, o Xiaopo'ye. Kazanmam gereken kişi. Ve aynı zamanda benimle birlikte hayata dönen kişi. Seni pislik. Derhal ilacı getir. Şenge, nasılsın? Efendim, ben çok üşüyorum. Ateşin çok çıkmış. Düşürmemiz lazım. Yoksa yara mikrop kapabilir. Ve bedelini canınla ödersin. Gitme. Gitmiyorum. Sadece bir kap sıcak su alıp seni sileceğim. Gerçekten gitmiyorum. 20'ye kadar say, dönmüş olacağım, tamam mı? Tamam, sana güveniyorum. Evet. Böyle samimi bir nezaketi senden görebilmek için başka biri olmam gerekiyormuş. Şenge. Benim için yaralandığın için kurallar hakkında endişelenmeyi bırakalım. Umarım beni anlarsın. Üzgünüm. Yaranın canını yaktım. Şimdi sana ilaç süreceğim. Bu ilacın etkisi çok iyidir. Sadece biraz acıtır. Biraz dayan. Teşekkür ederim hanımefendi. Bu ilacı verdiğiniz için. Hala acıyor mu? Acıyor. Çok acıyor. Şimdi sana bir merhem süreceğim. Bunu sürdükten sonra acın azalacak, serinletici etkisiyle rahatlatacaktır. İlacı ovarak sürmeliyim ki yarana iyice nüfuz etsin. Böylece daha hızlı iyileşeceksin. Hanımefendi, teşekkür ederim. Xiaopo'ye, geçmiş hayatında neler yaşadın da seni ilk gördüğümde o haldeydin? Şu an buradasın ama. Peki neden? Majesteleri, size bu gizli raporu getirdim. Çünkü ablalamın gerçek yüzünü görmenizi istedim. Onu bu kadar düşünmenize, hayal etmenize değmez. Majesteleri, ablamın kalbinde siz yoksunuz. Lütfen. Her zaman böyle olmak zorunda mı? Fujiao yanındayken bana bir kez olsun dönüp bakmıyorsun. Ama ne fark eder? Gu Mingxie, ben Fuji Wei, senin kadının olmak için doğmuşum. Bekle ve gör. Hanımefendi. Şenge uyudu, sesini alçalt. Hanımefendi, 10 gün sonraki saray ziyafetinde. Gerçekten de Fuji Wei lehine mi konuşacaksınız? Evet, mutlaka yardım etmeliyim.
O ve Gu Mingçe birbirleri için yaratılmışlar, sonsuza kadar birbirlerine bağlı kalmalılar. Geçmiş hayatında çocukluk aşkım olan Gu Mingçe'yi ben de yürekten sevmiştim. Fakat o kadar bencil ve kalpsizdi ki bir yandan beni sevdiğini söylerken diğer yandan beni bir kenara itti. Sonra da Fusiwei ve diğerlerinin anneme ve bana zarar vermesine göz yumdu. Bu hayatında bedelini ödeme sırası sende. Şenge uyudu, gidelim. Hanımefendinin mendiline dokunmak senin gibi aciz bir hizmetçiye mi kaldı? Gidelim. Dışarı çık. Veliaht Prens ve diğerleri neredeyse Wei krallığına varmak üzereler. Eğer acele edip Veliaht Prenses'in işini bitirmezseniz, düğün tarihi netleştiğinde artık onu cezalandırmanız imkansız olacak. Biliyorum. Biliyorum, sizin kendi planlarınız var. Fakat gerçekten Veliaht Prenses'i ortadan kaldırmaya razı mısınız? Gittiğine çok sevindim. Hem de nasıl? Bundan sonra iğrenmeme rağmen artık seninle karı koca hayatı yaşamak zorunda kalmayacağım. Sonunda etrafım yakışıklı erkeklerle dolu. Özgür bir hayat yaşayabilirim. Fu Ziao. O gitmeli. 10 gün sonraki saray ziyafetinde hiç beklemediği bir anda onu kendi ellerimle cezalandıracağım. Yaoer. Efendim, hanımefendi Fu ailesinin arkasındaki hizmetçinin adı Shenge. Bayan Fu onu çarşıdan satın almış, muhtemelen yakışıklı göründüğü için onu muhafız olarak yanına almış. Benim Yaoer'imin çevresinde böyle aşağılık kişilerin bulunmasına izin vermem. Başkahya Shen, sarayda her gün birileri ortadan kayboluyor. Sence de öyle değil mi? Neden bana öyle geliyor ki? Gelecekteki veliaht prensesimizin yanındaki kişinin endamı, bizim veliaht prensimize ne kadar çok benziyor. Asla mümkün değil. Fazla içmişsin, gözlerin yanılıyor. Jin ülkesinin asil hanımlarının her birinin çok yetenekli olduğunu, sanatın her dalında, şarkıda ve dansta uzman olduklarını duymuştum. Bugün şans eseri Pu ülkesinin sarayına adım atmışken, Jin ülkesinin seçkin hanımlarının hünerlerini sergilemesini mi istesek? Fu ailesinin kızı Fu Jiao, şarkı ve dansta her zaman ustadır. En iyisi bırakalım da Bayan Fu bir gösteri yapsın ve neşemiz yerine gelsin. Öyle mi? Bunu nereden duydun? Yoksa kendi gözlerinle mi gördün? Sen mi? Cevap veremiyorsan, o zaman niyetin kasten beni rezil etmek demektir. İki ülke arasındaki bağları zedelemek. Büyük bir suçtur. Ben, Zive ile vakit geçirmeye gittiğim bir seferde senin dans ettiğini görmüştüm. Anlıyorum. Öyleyse ikinci kız kardeş, ben şarkı ve dansta iyi miyim? Ben nereden bileyim? Sen benim öz kız kardeşimsin. Nasıl olur da bunları bile bilmezsin? Bu söylediklerin sanki bana darılmışsın gibi hissettiriyor. Kardeşim, herhalde bana saraya imparatoriçe olarak girmen için henüz imparatordan ricacı olmadığım için kızıyorsun. Ben bir abla olarak kendi düğün tarihim bile belli değilken bu acelen ne? Bu ikisinin araları neden bu kadar bozuk acaba? Onlara ne oluyor böyle? Yao, bu bir saray ziyafeti. Hadsizlik etme. Bir kadın olarak konuştuğuna ve yaptığına dikkat etmelisin. Basit bir aile meselesini bu hale getirip ailenin itibarını hiçe sayman gerçekten çok sığ bir davranış. Bakan Fu, bu asil kızını hiç de iyi yetiştirememişsin. Tabii, ikinci kızından
Bahsetmeye bile gerek yok. Ne de olsa bir gayrimeşru ilişkiden doğma. Yaşlı hanımefendi gelir gelmez yaşını bahane edip her şeye burnunu sokmaya başladı. Bey devleti elçileri hala buradayken onların önünde beni eleştirmenizi uygun buluyor musunuz? Ay Yao. Bağışlayın efendim. Bu yaşlı kadın nerede nasıl davranacağını bilmeden hareket ettiği için ben de sadece kendimi savundum. Hadsiz. Benim unvanım bana önceki imparator tarafından verildi. Senin gibi daha dünkü çocuk olan bir kızın bana dil uzatmasına izin vermem. Önceki imparator artık yok. Ama ben bizzat şimdiki imparator tarafından ilan edilmiş olan bir gelin prensesiyim. Sürekli önceki imparatordan bahsederek aslında siz mi majestelerini hiçe sayıyorsunuz? Şenge, ağzının payını ver. Pekala. Majesteleri. Şenge, gidip ellerini yıkamalısın. Kirlenmişler. Majesteleri, yaşlı bir kadın olarak bu büyük hakarete uğradım. Eğer Fu Jiao hak ettiği cezayı almazsa, merhum imparatorun mezarının önünde hayatıma son verene kadar diz çökerim. Bugün Wei devleti elçileri de buradayken sonuç konusunda gerçekten de bugün mü karar vermemi istiyorsunuz? Hadsizlik etmek istemem. Sizin müstakbel gelin adayınızım, değil mi? Bir aksilik çıkmazsa, evet. Anlaşıldı. Ay Yao. Az önceki tokat, majesteleri adınaydı. Bu tokat ise Wei devleti adınaydı. Yaşlı kadın, canına susamış olmalısın. Babamın gizli eşiyle çevirdiğin bütün işleri gayet iyi biliyorum. Sana akıllı durmanı tavsiye ederim. Bulaşmaman gereken tek kişi benim. Majesteleri, biraz sakinleşmek için müsaadenizi istiyorum. Herkes yemeğinin ve içeceğinin tadını çıkarsın. Seni. O huysuz kadının şu an ne durumda olduğunu ve başkaları tarafından ezilip ezilmediğini bilmiyorum. Kraliyet bahçesi imparatora aittir. Yetkisiz kimseler içeri giremez. Durun. Başkahya Shen. Bu kişi Bayan Fu'in özel muhafızıdır. Siz geri çekilin. Emredersiniz. Sadık hizmetkarınız Shen Yongchang, Veliaht Prensi saygıyla selamlar. Ben olduğumu nereden anladınız? Hayata gözlerini yuman evladımın adı Shen Ge'ydi. Bunu hep hatırladığınız için size minnettarım. Beri gelin. Shen amca, bunca yıl Jin devleti için casusluk yaparak büyük emek verdiniz, minnettarım. Rica ederim. Ben bir Wei devleti vatandaşıyım. Elbette Wei devleti için çalışmalıyım. Ancak Jin devleti imparatoru size bedel ödetmekte kararlı, bu yüzden beni de işinizi bitirmem için gönderdi. Şu anda sarayın her köşesi amansız tuzaklarla çevrildi ve dışarıya çıkan tek bir çıkış yolu bile kalmadı. Başka yol bulamazsam gerekirse kendi canımla... Shen amca, bu sefer neden Jin devletiye geldiğimi biliyor musunuz? Bilmiyorum efendim. Nişanlımın işini bitirmek için geldim. Yani Fu Ziyaoyin. Şenge, Shen amca, ellerine sağlık. Şenge, 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 Şenge. Gelin buraya. Çabuk şunu yakalayıp cezasını verin. O benim adamım. Ona dokunmanıza izin vermiyorum. Bayan Fu. Majesteleri az önce Can bir kadeh kaybetti. Ben de sadece onu sorguluyordum. O ise bana çok kaba davrandı. Küçük hanım, ben yapmadım. Sana inanıyorum. Arkamda dur ve fevri davranma. Yaoer. Yaoer.
Yaoer. Duyduğuma göre cam kadehim mi kaybolmuş? Majesteleri, onu çalan işte bu kişi. O yapmadı. Elinizde hiç kanıt yokken suçlama uyduramazsınız. Korkma. Burada ters giden bir şeyler var. Şu hırsızı yakalayın ve hemen işini bitirin. Görünen o ki, imparatorun hedefi doğrudan benim. Senden hoşlanıyor, seni istiyor. Ve sanırım, aralarımızdaki ilişkinin ne olduğunu çözemediği için, bu yüzden bedelini ödetmek istiyor. Farkındayım. Şimdi kılıcı boğazıma daya. Hemen. Yaoer'i serbest bırak. Yoksa seni cezalandırmaktan çekinmem. Majesteleri, sözlerinize güvenebilir miyiz? Haddini bil. Hadi bir deneyelim bakalım. Eğer bu Bayan Fu artık yoksa, 1 saat içinde 2 ülke savaşa girecektir. O vakit geldiğinde, senin imparatorluğunun hiçbir anlamı kalmayacak. Sen bedelini ödeyeceksin. Dene de gör. Peşine düşün. Dünyanın öbür ucunda bile olsa Yaoer'i ve bu Sheng'e denen adamı hemen bana geri getirin. Tamam. Artık beni indirebilirsin. Hanımefendi, bugün yaptıklarından sonra artık Jin devleti içinde. Senin yerin kalmayacak. Biliyorum. Benim için buna değer miydi? Elbette değer. Bundan sonra tüm asil ailelere düşman olacak olsan da mı? Evet. Gu Mingche, neden? Sadece senin satın aldığın bir uşak olduğumdan şüphe duymayacak mı? Bunda neden aranacak ne var? Eğer bir sebep gerekiyorsa... Bu kadın kesinlikle bana aşık oldu. Çünkü ben başından beri kendi ellerimle senin işini bitirmeyi planlıyordum. Xiao Poye. Ev sahibi dikkat, hikaye çöküyor. Eğer Xiao Poye yok olursa, cennetin kanunu tarafından derhal yok edilirsin. Ne olmuş yani? Sırf ülkenin savaş tanrısı olduğun için keyfince davranıp, kimsenin ne istediğini umursamadan zorla evlilik emri veremezsin. Neye dayanarak yapıyorsun? Resmen aklımı kaçırmışım, bu kadın tarafından yaralandığım halde. Hala ne kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kurnaz bir kalbin varmış. Söyle bakalım, gerçek kimliğimi tam olarak ne zaman öğrendin? Bu önemli mi? Aslında hiç önemli değil. Sana bir sır vereyim. Benim kalbim, normal insanlara göre, yarım parmak daha solda. Bu yüzden az önceki darben, beni işlevsiz bırakmaya yetmez. Öyle mi? Majesteleri, Yao, seni kurtarmaya geldim. Beni hala tanımıyorsun. Yapım gereği asiyim. Benimle evlenmeyi ne kadar reddedersen, o kadar çok evlenmek isteyeceğim. Ne oldu? Yine mi öpülmek istiyorsun? Ahlaksız. Teşekkürler. Bakalım kim Wei devleti Veliaht Prensi'ye dokunmaya cüret edecek. Veliaht Prens. Ben daha önce imparatorluk bahçesinde seni uyarmıştım. Eğer 2 ülke savaşırsa bedelini ödeyeceksin. Ben Wei devleti Veliaht Prensi Am Xiaopo'ya. O ise
Benim nişanlım. Bir hizmetçi gibi kılık değiştirip Jin devletiye girerken niyetin neydi? Bunun hesabını Wei devleti imparatoruna soracağım. Büyük düğüne daha vakit varken ben sabretmekte çok zorlandım. Bu yüzden nişanlımı görmek için Jin devletiye gelip onunla bazı oyunlar oynamak istedim. Değil mi nişanlım? Bu imkansız. Yao Er küçüklüğünden beri yanımdaydı. Bana biraz daha vakit ayırsaydı, onu kesinlikle yanımda tutabilirdim. Eğer sözümü dinlersen annene bakarım. Ama dinlemezsen Gu Mingche'nin ne kadar zavallı biri olduğunu biliyorsun. Evet. Benim kalbim Efendi Shao için çarpıyor. Efendi Shao mu? Ona iyi bak. Nişanlımın tek bir saç teline bile zarar gelirse hepinize tek tek bunun bedelini ödetirim. Wei devleti'nin ordusunun Jin devleti'yi yerle bir etmesini bekleyin. Seni almaya geleceğim. Benim veliaht prensesim. Nasıl? Gidiyoruz. Veliaht Prens Yam, arkanızdan sizi kovalayan bir şey mi vardı? Buraya yetişmek için atı neredeyse çatlatacaktınız. Veliaht Prens. Veliaht Prens. Şimdi bir şey söyleme. İçeri girmeme yardım et. Pekala. Shao Poya'ya bedelini ödetirken o 808 denilen şey ilahi düzen tarafından hemen yok edileceğimi söyledi. Ancak Shao Poya kalbinin diğer insanlara kıyasla biraz daha farklı bir yerde olduğunu söylediğinde o ses birden kesildi. Peki bu sistemin ortaya çıkış mantığı tam olarak nedir? Ben Shao Poya'ya zarar verirken Seni saygısız evlat. yine başladık. Seni terbiyesiz kız. Daha evlenmeden herkesin içinde Shao Poye ile beraber bu ahlaka aykırı işlere kalkıştın. Ülkemizin kanunlarında birinin nişanlısıyla dışarıda vakit geçirmesi bir ahlak suçu olarak mı geçiyor? Sen Ama senin şu dışarıdaki kadına ve senin evine haksızca sahiplenen gayrimeşru kızına gelince ikinizin de bu yaptıklarınızın bedelini en ağır şekilde ödemeniz gerekir. seni Ayrıca şunu da unutmadan Shao Po'ya gitmeden önce ne dedi? Hepiniz duydunuz değil mi? Ülkenin yıkılmasına neden olan suçlu durumuna düşmek istemiyorsanız arkamdan gizli işler çevirmeyi bırakın. Gidiyoruz. seni arsız, terbiyesiz. Baba, lütfen sakinleşin. Bu gece majestelerini mutlaka görmeliyim. Şu an en savunmasız olduğu zaman. Gelecekte Fu Ziao adlı kişiyi dizginleyip dizginleyemeyeceğimiz tamamen bu geceye bağlı. Majesteleri, gece çok ilerledi ve hava soğudu. Artık dinlenmelisiniz. Defol git. Benim. Hiç kimseye. İhtiyacım yok. Emredersiniz. Yaver, neden yaptın? Majesteleri, içkiniz geldi. Senin burada ne işin var?
Yao Er. Efendim, Beni görmeye geldin. Kalbinde yerim olduğunu biliyorum. ben ablam değilim. Ben Fuji Wei Yam. Yao Er. Seni seviyorum. Beni terk etme. Xiao Poye ile evlenme. Seni seviyorum. Yao Er. Fuji Yao. Bakalım bu geceden sonra beni daha nasıl kontrol edebileceksin? Hanımefendi, dün gece Fuji Wei'in küçük bir tahterevanla dışarı çıktığını gördüm. Sessizce takip ettim ve saray yönüne gittiğini fark ettim. Biliyorum. Xiaocha. Xiao Puyi'nin gizli kurmasına şu haberi ilet. Hangi yöntemi kullanırsa kullansın, düğün tarihini mutlaka 7 gün içine çeksin. Hanımefendi, ama neden? Çünkü yarından itibaren Fu ailesinin etrafındaki bazı pisliklerin cezalandırılma vakti geldi. Huaz Hank, peki Zivei, bunu başarabilecek mi? Merak etme anne. Yarın hükümdarın kayınvalidesi olacaksın. Neden yatağımdaydın? Dün, Jivei, majestelerinin içkili olup sağlığına zarar vermesinden endişe ettiği için böyle olacağını tahmin etmemiştim. Anladım. Şu cadı kadın neden benimle, yani Veliaht Prens ile evlenmek için bu kadar acele ediyor? Yoksa beni yaraladıktan sonra vicdana mı geldi? Hayır. Kesinlikle bir şeyler olmuş olmalı. Yeniden hayata döndüğünde Fu Ziao nasıl bu kadar değişebilir? Birçok şeyi önceden biliyormuş gibi görünüyor. Acaba? Veliaht Prens, gizli raporunuz var. Demek şu Fu Ziwei cariyelik unvanı almış. Biliyordum. O kadında zerre kadar vicdan olmadığını biliyordum. Nasu, benimle çabuk saraya gel. Amcamı ziyaret edeceğim. Emredersiniz. Benim huzurumda diz çökmeyecek misin? Abla? O yatağa nasıl tırmandın? Bunu tahmin etmek zor mu? Şu anki rütbem senden daha yüksek. Öyle olsa ne olur? İstersen bir dene. Bakalım Xiaopoy ordusuyla Jin ülkesine mi daha çabuk saldıracak? Yoksa imparator senin için beni mi daha çabuk cezalandıracak? Abla çok endişeleniyorsun. Bugün buraya abla seni davet etmek için geldim. 3 gün sonraki çiçek ziyafetine. Majesteleri merhamet gösterdi. Geçici olarak saray işlerini tek başıma yönetmeme izin verdi. Abla, sakın gelmemezlik etme. Elbette geleceğim. Yeniden doğuşum, çoğu insanın kaderini sürekli değiştiriyor. Önümde daha ne kadar tehlike olduğunu şimdilik bilemiyorum. Şu anda Xiaopoy ile evlenmekten daha iyi bir seçenek gerçekten yok.
Madem kader bana bir şans daha verdi, bunu iyi değerlendirmeliyim. Seni pislik, sarayda her şeyi denedim ama amcam düğün tarihini erkene çekmeyi yine de kabul etmedi. Artık başının çaresine bakacaksın. İşe yaramaz pislik. Yine kendi başımın çaresine bakmam gerekecek. Kraliyet bahçesinin erik çiçekleri çok güzel açmış. Ancak yalnız başıma seyretmek çok sıkıcı. Majesteleri bu durumu anlayışla karşıladı ve özel bir izinle bu çiçek bahçesinde çiçek tadım ziyafeti vermemi ve bu güzel anı sizlerle paylaşmamı istedi. Teşekkür ederiz efendimiz. Sizlerin de bilmediği bir şey var. Bizim abla o gün saray ziyafetinde şarkı ve dansta yeteneksiz olduğunu söylerken sadece mütevazıydı. Abla, madem çiçekler bu kadar güzel açmış, bizlere eşlik edip bir şarkı söyleyerek neşemize neşe katar mısın? Eşi Doğan'ın emrine. Karşı mı geleceksin Fu Ziyao? Çok istiyorsan sen yap. Sen? Sen ne? Ben. Ben ne? Senin yerinde olsaydım, geçen saray ziyafetinden sonra evime kapanıp biraz daha kitap okurdum. Böylece bana her hakaret etmek istediğinde kelimelerin tükenip de böyle kalmazdı. Ne o? Yoksa el mi kaldıracaksın? Unutmuş olmalısın. Çeng Dükü malikanesindeki o kıdemli hanımefendi, attığım tokat yüzünden hala evinde bitkisel ilaçlarla iyileşmeye çalışıyor. Sen de mi aynısını istiyorsun? Adım Shen. Buradayım efendim. Bence saraydaki bu makama sadece Yao Er layık olabilir. Sence de öyle değil mi? Ben. Eğer Xiao Poye nişanlısının lekelendiğini öğrenirse kesinlikle başka birini seçerdi. Fakat ben bunu sorun etmiyorum. Çünkü o benim Yao Wari am. Affedin efendim. Canım size feda. Çabuk ol da ablayı üzerini değiştirmesi için içeri götür. Emredersiniz. Demek asıl plan buydu. Halk hikayelerinde bile artık böyle modası geçmiş oyunlar yazılmıyor. Yine de madem öyle sizinle bu oyunu oynayacağım. Hemen kapının önünde bekliyor olacağım. Bir emriniz olursa seslenmeniz yeterli. Küçük güzelim, gerçekten çok güzel görünüyorsun. Ne güzel de kokuyorsun. Anlaşmalı evlilik yapacağımız bu müstakbel prensesin tadı gerçekten bir başkaymış. İnsanı adeta mest ediyor. Daha geçen gün büyükanneni tokatlamıştım. Bugün de sen mi cezanı almaya geldin? Üzerindeki bu koku da neyin nesi? Neden hareket edemiyorum? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bugünden sonra yeni bir işin olacak.
Bir saray hizmetçisi olmak, boş boş gezmekten ve böyle rezil işler peşinde koşmaktan çok daha iyidir. Kimse yok mu? Yetişin. Yangın var. Neler oluyor burada? Bu yan binadan neden yoğun dumanlar çıkıyor? Ben orada sadece Cheng Fei'nin kalmasına izin vermemiş miydim? Yao Er, çocukluğundan beri ateşten korkar. Olamaz. Efendimiz majesteleri. Anlıyorum. Cheng Fei Gu Mingche tarafından ayarlandı. Ve bu yangınsa Fu Ziwei'nin işi. Keşke bu pisi o kadar çabuk cezalandırmasaydım. Belki bir işe yarardı. İmdat, yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Kesinlikle buradan kurtulmalıyım. Fu Ziyao. Xiaopoye. Xiaopoye. Fu Ziyao. Senin burada ne işin var? Fu Ziyao. Seninle evlenmeye geldim. Kendi eşimi oyunlarınıza alet etmeye cüret ettiniz. Görünüşe göre siz Jin devleti ailesi, bana yani Wei devletiye karşı epey huzursuzsunuz. Benim Yao Er'ımı hemen yere bırak. Sizin düğün tarihiniz henüz gelmedi. Düğün tarihi öne çekildi. Hem de yarına. Buna nasıl cüret edersin? Kimin bileği güçlüyse o cüret eder. Sanırım bu gerçeği size yeniden öğretmeme gerek yok değil mi majesteleri? Getirin onu. Senin doğruyu söylemek için sadece tek bir şansın var. Ben Deniz. Yangını çıkarmam için eşi Doğan tarafından görevlendirildim. Kız kardeşim, eşi Doğan'ın adamları tarafından zorla götürüldü. Eğer bunu yapmasaydım, kız kardeşim bedelini canıyla ödeyecekti. Ben yapmadım majesteleri. Ablama neden zarar vereyim ki? Fu Ziwei. Bam telime bastığının farkındasın değil mi?
Yaoer, ben. Majesteleri. Şu andan itibaren geçmişteki dostluğumuzun tüm izleri silindi. Ben senin için başka ne yapabilirim? Annem adına. Resmi bir boşanma belgesi istiyorum. Pekala, kabul ediyorum. Gidelim. Fu Ziwei'in cansız bedenini kimsesizler mezarlığına atın ve Fu Shenzhou'a derhal huzuruma çıkmasını emredin. Şu anki halin, geçmiş yaşamında karşımda duran senden tamamen farklı. Ya, başka biri ruhunu ele geçirdi. Ya da, tıpkı benim gibi, yeniden doğdun. Fu Ziyao, hangisisin? Sen aslında kimsin? Ben mi? Tabii ki seninle uyumlu bir aile olmaya geldim. Buna inanıyor musun? Sen dövüşmeyi biliyorsun. Kullanıcı dikkat et. Sistem şunları tespit etti. Hedefine karşı niyetin kötü, ana görevden saptın. Ana görevden saptın. Kullanıcı, sistem her hedeflerine zarar verme niyeti sezdiğinde acı daha da artacak, ta ki kaderin seni yok edene kadar. Kötü kadın. Neyin var, iyi misin? Sistemin ceza kurallarını anladım. Eğer Xiao Po'ya bedel ödetmek istersem bir ceza alacağım. Cezanın bitmesi için onunla yakınlaşmam gerekiyor. Bu nasıl bir berbat sistem? Demek öyle. Kurduğu oyun çok zekice. Kesinlikle gitmesi gerekiyor. Burası nasıl bir yer? Neden kız kardeşine zarar verdin? Onun da tıpkı senin gibi damarlarında Fu ailesi soyunun kanı akıyor. İşini bitiren bizzat majesteleriydi. Benimle ne ilgisi var? Ben şahitlik edebilirim. Bu arada, eminim ki Bakan Fu, haberi az önce almış olmalısın değil mi? Yarın. Yao Yao ile evleniyorum. Zahmet edip ortalığı velveleye vermene gerek yok. Onu Wei devleti topraklarına şahsen götüreceğim. Hemen çıkarsak, hazırlanman için vaktin kalır. Neden bu kadar acele? Anne senin için onca çeyiz hazırladı. Şimdi ne yapacağız? Gerek yok. Sen de benimle geliyorsun. Ben mi? Ne o? Fu Shenzhou sana söylemedi mi? Seni gidi asi kız. Senin için bir babanın hiç mi değeri yok? Sanki ben sizin için gerçekten bir evlatmışım gibi konuşuyorsunuz. Gelin hepimiz dürüst olalım. Fu Shenzhou, biraz düşündüm de. Ben gittikten sonra muhtemelen acısını anneden çıkaracaksınız. Sürekli onu sömüreceğinize en iyisi onu özgür bırakmak. Anne, bunu ister misin?
İşte Gu Mingche tarafından verilen boşanma belgesi. Anne, artık özgürsün. Seni gidi nankör evlat. Kabul ediyorum. Baylan. Fu Shenzhou, senden bıktım artık. Hadi gidelim efendim. Wei devleti tarafında sizin için. Çok saygın memurlar bulacağım. Asla yalnız kalmayacaksınız. Gidiyoruz. Defol buradan. Baba, bak kimi getirdim. Ziwei. Ziwei. Sen çoktan gitmiştin. Beni abim kurtardı. 2026 yılından gelen bir kaza sonucu yok olup, yolculuğuna buradan devam eden bir ruh olduğumu, Fu Jiwei'nin bedenine girip, onun tüm hatıralarına sahip olduğumu kimsenin bilmesine izin vermeyeceğim. Sen başaramadın, o halde senin yerine tamamen farklı, yepyeni bir yol çizeceğim. Baba, abimle birlikte bir planımız var. Prens ve Prenses Hazretleri, Veliaht Prens döndü. Veliaht, Prens, hoş geldiniz. Prens ve Prenses Hazretleri uzun süredir sizi bekliyorlar. Görünüşe göre babam ve anne kraliçe çeyizinizi çoktan hazırlamış. Uğurlu vakit gelene dek gelin alayı şehrin için ve dışında tur atacak. Ama bir şartım var. Onlara saygı duymalısın. Haydi. Anne kraliçe. Evlat, seni çok özledim. Anne kraliçe, hala eskisi gibi çok güzel kokuyorsun. Ne oldu Xiaoye? Annen her zaman bu kadar güzel kokmaz mıydı? Babanla ben sadece birkaç aylığına geziye çıktık. Neden bu kadar sokulgan oldun? Çünkü önceki hayatta Fu Ziyao ile evlendikten kısa bir süre sonra siz ve babam ağır hastalanıp bizden ayrıldınız. Bir daha asla sizi göremeyeceğimi sanmıştım. Evet. Ailesini görmeyeli çok uzun zaman oldu. Tamam. Artık 18 yaşında bir adamsın. Nasıl böyle davranabiliyorsun? Bu Wei ülkesinin savaş tanrısına yakışıyor mu? Bu hiç uygun bir davranış değil. Baba, oğlun seni de çok özledi. Pekala. Biliyorum. Bırak beni artık. Bırak. Bu, ben evlenirken annemin bana hediyesiydi. Bugün bunu sana veriyorum. Bunu kayınvalidene söyleme ama. Bu benim biriktirdiğim param. Al bunu. Bu pek uygun olmaz efendim. Bu dünyada annem dışında sadece siz ikiniz bana içtenlikle davrandınız. Sistem önemli bir karakterin yaklaştığını saptadı. Kullanıcı lütfen dikkat. Yeniden doğuşun 2. aşamasını başlattın. 1 ay sonra zehirlenerek bedel ödeyecek olan Mu kralı ve eşini koru. Eğer görev başarısız olursa kader tarafından derhal yok edileceksin. Güzel, tamamdır. Gerçekten de dünya güzeli bir çocuk, yüzünde bir iyilik var. Xiao Yeyun, seninle evlenmek için neden ferman istediği şimdi belli oluyor. Onun en güzel kadın olduğunu bilseydim, asla gidip ferman istemezdim. Baba, neden bana vurdun? Düzgün konuşamayacaksan hiç konuşma daha iyi. Bayan,
Onun kusuruna bakma, sadece bir çocukmuş gibi davran. Hadi gel benimle, güzel yavrum. Senin hazırlıklarınla ilgilenecek olan düğün refakatçisi odada seni bekliyor. Neden öyle aptal aptal gülüyorsun? Hemen gidip kıyafetlerini değiştir. ...808. Orada mısın? Bana en azından bir ipucu vermelisin. Bu koca Vey devleti içinde Prens Mu çiftinin zarar gördüğüne dair kanıtı nerede arayıp bulacağım? 808. Tamam o zaman. Anlaşılan o ki sen sadece görev verirken ya da beni cezalandırmak istediğinde ortaya çıkıyorsun. Majesteleri. İki farklı hayatın ardından asıl eşim şimdi tam karşımda duruyor. Ne yazık ki aramızda aşılması imkansız yollar var. Önceki hayatımda ben artık yokken bu kötü kadının tabutumun başında söyledikleri hala boğazımda bir düğüm gibi. Affetmeyeceğim, seni asla affetmeyeceğim. Çok güzel. Şapoye, aptal bir köpek gibi gülümsüyorsun. Ben ne zaman gülümsedim? Fuziyao, nihayet elime düştün. Asla yapılanı unutmam. Geçen sefer, Jin devleti içinde bana bedel ödetmiştin. Bugün ise karşılığını verme sırası bende. O zaman görelim bakalım. Buna gücün yetecek mi? Hala devam mı ediyorsun? Ayakların neden bu kadar küçük? İnsan görür görmez onlarla oynamak istiyor. Doğuştan böyle. Kirletildim. Önceki hayatta da bu adam böyleydi. Fuziyao, sana son kez soruyorum. Gerçekte sen kimsin? Başka kim olabilirim? Düğün gecemizde deliriyor musun Şapoye? Onun tarafından asla fark edilmemeliyim. Yeniden doğduğumu anlamamalı. Eğer anlarsa Şapoye bana karşı savunma geçecektir. 808'in verdiği o büyük görevi tamamlamanın imkanı yok. Elimden geleni yapacağım. Patlamak üzereyim. Kafamın içi sanki havai fişeklerle dolup taşıyor. Xiaopo'ya, hadi onu kendinden uzaklaştır. Bu kadın tam bir yalancı. Önceki hayatını hatırla. Senin tabutunun başında söylediği o sözleri. Evet. İşte böyle. İt onu. Sonra da bıçağı kalbine saplayıp cezasını kes. Geçmişin intikamını böyle al. Bu tam bir delilik. Yani biz yakında torun sahibi mi olacağız? Demek bu yüzden daha önce Xiao Ye için tanıştırdığım onca asil genç kızı kabul etmedi.
Görünüşe göre seçecekse en güzelini seçmek istiyormuş. Tabii ki, oğlum. Bana çekmiş. En iyisini seçmesi normal. Prens, Xiaoye evlenmek üzere. Üstelik sen de hiçbir siyasi çekişmeye girmiyorsun. Majesteleri artık bize karşı şüphe duymayı bırakmaz mı? Bu ordu mühürü bir gün daha elimde kaldığı sürece, İmparator bize karşı tedbiri elden bırakmayacaktır. Majesteleri son yıllarda şu falcılara inanmaya başladı. Sonsuz yaşamın peşine düşmüş durumda. Kötü niyetli kişilerin onu kullanmasından korkuyorum. Şimdilik her şeyi akışına bırakalım. Uyan artık Xiaopoye. Ettiğin yeminleri unuttun mu? O kötü kadın seni büyülemeye çalışıyor. Hiç utanmadan ve herkesin önünde seni baştan çıkarıyor. Sabah sabah neden kendine tokat atıyorsun? Vay canına. Gel buraya. Bütün bir gece geçti. Yorulmadın mı? Xiaopoye, sen bir köpek misin? Efendimizin bir maruzatı var. Veliaht Prens'in acilen çalışma odasına gelmesini bekliyor. Kapıyı çal. Veliaht Prens, Efendimiz acil çağırıyor. Birazdan kampa gidip 20 kırbaç cezanı al. Veliaht Prens. Hayır. Demek istiyorsunuz ki, dün gece saraya, göklerden mucizevi bir güzellik inmiş, amcama aşık olmuş ve onun en gözde cariyesi mi olmuş? Onunla birlikte ortaya çıkan bir büyücü de varmış, amcama bir ilaç vermiş ve ona yeniden hayat ve güç kazandırmış ve bu sabah o kişi, başdanışman olarak mı atandı? Evet. Bu çok saçma. Bu amcam, o resmen bir ap. Dikkatli konuş. Bu kadının davranışları çok tuhaf. Onu araştırmaları için adam gönderdim. Korkarım ki o kötü niyetlerle geldi. Bunu ne kadar çok düşünsem de, bütün bu olanların hiç normal olmadığını düşünüyorum. Daha yeni evlenmişken, hemen ardından, nasıl olur da sarayda böyle bir cariye ve danışman belirir? Bana neden öyle bakıyorsun? Sadece şunu düşünüyordum. Bak, şöyle hafifçe sıksaydım, boynun o an kırılırdı. O zaman, bu dünyadan Fu Ziao tamamen yok olacaktı ve bundan sonra bir daha asla aklımı başımdan alan biri olmayacaktı. Gittikten sonra bile senin yüzünden huzurum kaçmayacaktı.
Sen gerçekten çok kurnazsın. Xiaopoe, sen gerçekten çekilmezsin. Sadece nefes aldığım için bile. Bana aşık mı olacaksın? Rüyanda görürsün. Veliaht Prens, imparatorun emri geldi. Emredersiniz efendim. Majestelerinin sözlü emrini şahsen getirdim. Bundan böyle Bayan Feng artık Veliaht Prens Xiao'in cariyesi olacak. Hadi çıkın. Önceki yaşamımızda böyle bir cariye yoktu. Ben, Feng Susu, Prens Hazretlerini, Prensesi, Veliaht Prens Bey'i ve Erseniz Prenses'i selamlıyorum. Öyleyse artık saraya dönüp rapor verme vaktim geldi. Bunun benimle bir ilgisi yok. Veliaht Prens, ekselanslarının ve Prenses Li'nin size gönderdiği bu hanıma mutlaka iyi davranmalısın. Prensesli mi? Bu olanlardan gerçekten haberim yoktu. Üzerindeki bu koku çok özelmiş. Küçüklüğümden beri parfümcü bir aileden geliyorum. Ancak ailem itibarını kaybedince saraya hizmetçi olarak girdim. Dün Prenses Li'nin yanındaki kahin, kaderimin çok nadir olduğunu söyledi. Eğer Veliaht Prens'un yanında olursam, Mu Malikanesi'ye şans getirecekmişim. Bu yüzden ekselansları ferman çıkardı. İçiniz rahat olsun. O kadının elbiseme bile dokunmasına asla izin vermeyeceğim. O zaman yarından itibaren konaktaki kokuları Cariye Feng hazırlasın. Prens ve ben son zamanlarda iyi uyuyamıyoruz. Zahmet olmazsa bizim için de rahatlatıcı bir uyku kokusu hazırlar mısın? Emredersiniz, Prenses Hazretleri. Ekselansları, size sunduğum o ilacın etkisi nasıl? Nasıl olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Öyle demeyin ama. Benimle böyle dalga geçmeye devam ederseniz, göklere geri dönerim bak. Olmaz işte. Eğer göklere gidersen beni de yanında götürmek zorundasın. Fu Jiao, bu zamana gelirken yanımda pek çok özel şey getirdim. Şu andan itibaren seni adım adım sonuna sürükleyeceğim. Gel prenses. Hadi, otur da yemek ye. Ben, Veliaht Prenses dışında kimseden yemek kabul etmem. Benden uzak dur. Peki. Siz kadınların kadınlık erdemleri varsa, benim de kendime göre kurallarım var. Bu hayatımda bana tek bir kötü laf etmene izin vermeyeceğim, sadakatimi korumalıyım. Xiaoye, sakın böyle konuşma. Yao Yao, annen konakta gayet güzel yaşıyordu. Neden taşınmak istiyor? Annem burada size yük olduğunu düşünüyor. Geçenlerde gezerken beğendiği bir evi satın aldı. Uzun süredir kısıtlanmıştı. Şimdi biraz daha özgür olmak istiyor. Bayan Feng, hadi birlikte oturup yiyelim. Bize servis yapmakla kalma. Sofraya oturmaya cüret edemem. Birazdan müştemilatta yemeğimi yerim. Bayan Feng'in hazırladığı, o huzur veren tütsü sayesinde Prens ile beraber bu aralar çok iyi uyuyoruz. Tamam, yemeğe başlayalım.
Bugünkü çorbanın tadı harika olmuş. Bizim aşçıların böyle bir becerisi yoktur. Bugün ona. Ne oldu bilmiyorum ama sabah uyanır uyanmaz herkese yemek yapmak istedi. Bir de benden yardım isteyince az kalsın mutfağı yakıyordu. Sürekli sert konuşup durma. Herkesin senin Wei devletinin o asabi prensi olduğunu bilmesini mi istiyorsun? Anne kraliçe. Prenses, Prenses, Anne kraliçe. Lordum, Lady'm, nabızları sadece vücut direncinin düştüğünü, ancak başka hiçbir anormallik görülmediğini gösteriyor. Babam ve annem o hale gelmiş bana, her şey normal mi diyorsunuz? Veliaht Prens, beni cezalandırsanız bile gerçekten elden bir şey gelmez. Xiaopoye, biraz daha kibar ol. Doktorun gitmesine yardım edin. Git buradan. elimden dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Tapınağa gidip Lord ve Lady için şifa dileyeceğim. Pekala, git. ...808 görev verdiğinde... ...Prens Mu çiftinin... ...zehirlendiğini söylemişti. Belli ki bu zehrin panzehrini bulmak çok zor. Şimdi en öncelikli işimiz... ...panzehri bulma şansımız olsun diye... ...bunu yapan kişiyi... ...yakalamak. Aslında köklü bir parfümcü aileden geliyorum. Ailem zor duruma düşünce saraya hizmetçi olarak girdim. Kusura bakmayın. Sadece babam ve annem aynı anda bu kazayı yaşayınca duygularımı kontrol edemedim. Lütfen kabalığımı bağışlayın. Veliaht Prens, siz ne ara? Bu kadar kibar bir adam oldunuz. Veliaht Prens, efendim, Lord ve Lady muhtemelen zehirlendiler. Zehirlendiler mi? Az önce odada çok fazla kişi vardı. Risk alıp durumu açıklayamazdım. Kötü niyetli birinin duymasından korktum. Pekala. Anladım. Abi, neden sormuyorsun? O mezarlıktan nasıl sağ çıktığımı, seni nasıl Wei devletiye götürdüğümü ve imparatorun gerçekten gökten geldiğimize inanmasını nasıl sağladığımı hiç mi merak etmiyorsun? Bunların hiçbir önemi yok. Tek istediğim Fu Ziao ve Xiaopoya'nın gitmesi, gerisi mühim değil. Gereksiz sorular sormaman. Çok güzel. Her şey bittikten sonra Xiaopoye ve Fu Jiao'ya hak ettikleri en ağır cezayı verme görevini sana devrediyorum. Şimdi o ikisinin neler çevirdiğini iyice bir araştırmam gerek. Fu Ziao, bak ne diyeceğim. Yani diyorsun ki, bu salondaki tütsüde bir sorun mu var? Bu sadece bir tütsü değil. Bu resmen gizlice birinin canına kastedebilecek çok tehlikeli bir şey.
Ben kulun Feng Susu, kendi ömrümden 10 yılı vermeye hazırım, yeter ki Prens Mu ve Prenses zarar görmesin ve bu tehlikeden sağ salim kurtulsunlar. Yüce Yaratıcı, lütfen bu kulunun dileğine kulak ver. Gerçekten de melek gibi temiz kalpli bir kız. Prens, neden geldiniz? Majesteleri uyandı mı? Cariye Lee haklıydı. Ne de olsa bir erkek her zaman yenilikten hoşlanır. Görünüşe göre Mu Malikanesi Sarayı'ndaki Veliaht Prenses mevkisi için bir şansımı deneyebilirim. Yazık. Bana denk geldin. Nasu, yakala onu. Emredersiniz. Yandım. Sana fazla yüz verdik seni kötü kadın. Xiaopo'ye, derin nefes al. Baban ve annen için biraz sabret. Pekala, senin için birazdan. Daha uygun sıcaklıkta. Başka bir çay hazırlatacağım. Nasıl? Feng Susu'nun ağzını zorla aç. Bunu onun boğazından aşağı boşalt. Emredersiniz, Veliaht Prenses. Bu ne cüret? Ben imparator ve imparatoriçe tarafından atanmış bir eşiyim. Bana zarar vermeye kalkarsanız, hesabını vermekten korkmuyor musunuz? Vay, artık savunmasız rolü yapmıyorsun. Anne ve babamı zehirlemeye cesaretin var da. Bunu? Yemeye mi cesaretin yok? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Onunla ne diye laf yarıştırıyorsun? Nasu, ağzını zorla aç. Yuttur şunu. Evet. Veliaht Prens, Prensin konutuna geldiğin ilk günden beri tütsü üreten soylu bir aileden geldiğini söylediğinde zaten şüphelenmeye başlamıştım. Bunu vurgulamanın tek nedeni şüphesiz ki Prenses Mu'yun kokuları sevdiğini bilmendi. Böylece onun zayıf noktasına hitap edip gecenin en savunmasız anında zehirlenmelerini sağlayabildin. bunların hepsi iftira. Eğer gerçekten zehirli olsaydı, ben neden iyiyim? Veliaht Prens, lütfen bana yardımcı ol. Veliaht Prenses, şimdi beni zorla suçlu mu çıkarmaya çalışıyorsun? Xiaopo'nun en tahammül edemediği şey, hata yapıp hala üste çıkmaya çalışanlardır. Onu gerçekten çok rahatsız ediyorsun. Bu kadın beni ne kadar iyi tanıyor. Bir dakika. Asıl mesele böyle insanlardan hoşlanmadığımı nereden biliyor? Xiaocha, bu kadar konuşmak seni susatmıştır değil mi? Bu bugün hazırladığım çorba biraz içip boğazını yumuşatmaya. Ne dersin? Olur. Ben de tam susamıştım. Veliaht Prenses sen, Prenses ve Prensin bu çorbayı içtikleri için hastalandıklarını sanmıyor musun? Eğer bu çorbayı içip de bana bir şey olmazsa, o zaman sen, Veliaht Prenses olarak ne yapacaksın? Veliaht Prens'ün bir eşini haksız yere suçlamak, sırf Veliaht Prenses olduğun için her istediğini yapabileceğini mi sanıyorsun? Şimdi anladım. Bugün sofradaki tüm tabak ve çatal bıçakları erdemli olduğunu göstermek için tek tek kendi ellerinle dizmiştin. Ben mutfaktan çıktığımda seni bunu yaparken gördüm.
parfüm üreten köklü bir aileden geldiğin bir gerçek, bugün mutfağa girdiğimi görüp herkesin zehirlenmesini istedi. Bu yüzden bilerek kendi ellerine zehir sürdün, değil mi? Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok. Veliaht Prens. Veliaht Prens. Veliaht Prens. Veliaht Prens yapma. Veliaht Prens. Sizi gidip pislikler. İşte buna. İstediğini yapmak denir. Veliaht Prenses, Veliaht Prenses, kurtar beni. Tütsüyü bana veren Lady Lee'di. Ben sadece onun piyonuyum. Ev sahibi lütfen dikkat et. Kral Mu ve eşinin yaşamak için sadece 5 günü kaldı. 5 gün içinde eğer Kral Mu ve eşinin vücudundaki zehir temizlenmezse ev sahibi sistem tarafından anında yok edilecek. Panzehir nerede? Gerçekten bilmiyorum. Bana sadece tütsüyü ve zehri verdi. Panzehiri vermedi. Onun asıl hedefi prens ve prenses. Anneme ve babama dokunmaya cüret edenin işini bitiririm. Ebeveynlerime anne ve baba dedi. Xiaopo'ya bizzat saraya gir ve Feng Susu'nun cezasını kesip Lady Lee'ye götür. İster dost ister düşman olsun, onunla bizzat yüzleşeceğim. İnanamıyorum. Bu kadın nasıl bu kadar güzel olabilir? Cezalandırırken bile gözüme çok asil görünüyor. Sanki benim kadınım olmak için doğmuş. Majestelerine sana verdiğim o mucizevi ilaçları yine götürdün mü? Böyle devam edemezsin. Çünkü o ihtiyarın aniden yok olmasını istemem. Bunun farkındayım. Ama o mucizevi ilaç gerçekten nedir? Yaşlı imparator, onu içtikten sonra nasıl birçok kadınla vakit geçirip hala dipçik gibi kalabiliyor ve bana bir azizmişim gibi davranıyor? Ona verilen isim. Sildenafil. Ağabey, bunu hemen aç. Feng Susu. Piyon etkisiz hale getirildi ve Fu Jiao asıl oyuncuyu buldu. Ama ne fark eder ki? Bu dünyada benden başka. Prens Mu çiftini kurtarabilecek hiç kimse yok. Onlar gittikten sonra Wei İmparatorunun yanında karşı koyabilecek hiç kimse kalmayacak. O vakit geldiğinde Ne yapmayı planlıyorsun? ağabey, hiçbir zaman sadece narin bir eş olarak kalmak istemedim. Ben, Wei ülkesinin imparatoriçesi olacağım, sen de. Nüfuzlu bir başvezir olacaksın. Nasıl fikir? Xiaopo'ya gideli çok oldu. Neden hala dönmedi? Demek bu Lady Lee aslında Fu Ziwei'ymiş. Peki ya bu hoca? Aslında Fu Huazhang mı? Fu Jiwei, daha önce Gu Mingche tarafından kılıçla yaralanıp kimsesizler mezarlığına atılmıştı. Nasıl oldu da Wei devletiye ulaştı?
Ve üstelik gözde cariye oldu. Panzehir onun elindeyse işler epey zorlaşacak. Tavandaki kirişteyken Fu Ziweiyun, Fu Huazhang'e dediğini duydum. İmparatorluk amcası sildenafil denen bir ilaç içirdiğini söylüyordu. Ben çocukluğumdan beri pek çok kitap okudum. Ama böyle bir ilacı daha önce hiç duymadım. Seni kötü kadın, yarın benimle birlikte saraya geliyorsun. Hadi gel sevgili cariyem. Bakalım seni bulabilecek miyim? Efendimiz, Burada mısın yoksa? hadi yakala beni. Buradayım işte. Burada mı? İşte şimdi seni yakaladım. Gel seni bir öpeyim. Majesteleri. Efendimiz, Ne oldu? Veliaht Prens Xiao, Veliaht Prenses ile birlikte huzurunuza gelmek ister. Kim dedin? Veliaht Prens Xiao, Veliaht Prensesle birlikte huzurunuza geldi. Geldi mi gerçekten? Pekala. Gidip hemen cariye, Li'yi buraya çağırın. Xiao Yay'in, benim melekler kadar güzel cariyemi görmesini istiyorum. Emredersiniz. Xiao Ye, yaklaş bakalım. Ayağa kalk da öyle konuşalım. Xiao Ye, hekimlere kesin emir verdim. Mutlaka bir panzehir bulacaklar. Bu gerçekten çok korkunç. Ben ve Kariyeli, Feng Susu'nun çok zarif bir hanım olduğunu düşünmüştük. Bu yüzden onu sana eş olarak vermiştik. Meğersem onun tek derdi Veliaht Prenses imiş. İyi ki başaramadan gitti, yoksa ona bedelini en ağır şekilde ödetirdim. Üzgünüm. İmparatorluk amcası, lütfen böyle konuşmayın. Zhao Ye'yi hala önemsediğiniz için minnettarım. Geçmiş hayatımda Xiaopo'ya her zaman yanımda kendini en huzurlu hissettiğini söylerdi. Dışarıda hep bir maskeyle dolaşmak zorunda kalırmış. Şimdi düşündüğümde onun ömrü de aslında benimkinden daha kolay geçmemiş. Lady Li huzura çıkıyor. Cariyeli. Majesteleri beni neden çağırmıştınız? Elbette Xiao Yeun, gökten düşen cariyeliğimi görmesini istiyorum. Majesteleri, bana kalırsa Veliaht Prenses olağanüstü bir güzelliğe sahip, nedense ona karşı bir yakınlık hissediyorum. Üzgünüm, hepsi benim insanları tanıyamamam yüzünden, o kıymet bilmez kişiyi Veliaht Prens Xiao'a verdiğim için oldu. Efendim, o nasıl söz? Siz ve majesteleri sadece Mu, malikanesi ailesinin büyümesini istemiştiniz. O Feng Susu denilen kişi haddini bilmedi ancak Çekinme, söyle. ama Feng Susu gitmeden önce aslında Lady Li'nin asıl sorumlu olduğunu iddia ederek ona iftira atmıştı. Ben ve Veliaht Prens sadece Efendimizin haksız yere suçlanmasını istemedik. Bu yüzden Majesteleri, gerçeği siz görün, kimseye zarar verme niyetim yoktu. Hele ki Feng Susu'nun yaptıklarından haberim bile yoktu. Lütfen gerçeği görün. Demek öyle Fu Jiao, beni köşeye sıkıştırmak için burada mı bekliyordun? Ben modern bir insanım, senden mi korkacağımı sanıyorsun? İmparatorluk amcası biliniz ki, ben ve Veliaht Prenses, buraya asıl olarak Lady Li'nin masumiyetini kanıtlamak için saraya geldik. Başka bir amacımız yoktur. Xiao Ye, bu meseleyi derinlemesine araştırmanı, panzehiri mutlaka bulmanı emrediyorum. Ayrıca saraydaki tüm hekimler emrindedir. Emredersiniz. Cariyeli bir süre odasından çıkmayacak, benim iznim olmadan tek bir adım dahi atmayacak. Çıkın artık. emredersiniz.
Fuzive, hırsın yüzünden okunuyor. Seni kendi silahınla vuracağım. Biliyordum. Senin bugün saraya gelme amacının, majestelerini görmek değil, asıl amacının bana eziyet etmek olduğunu. Öyle söyleme Fang amca. Çabuk git buradan. Fang amca, seni çok iyi biliyorum. Babamın zehirlendiğini öğrendiğinde benden bile daha çok endişelendin. Bu yüzden Xiaoye ne düşünürse, onun için endişelenip çabaladın. İşte gerçek bağlılık budur. Yıkıl karşımdan. Çabuk. Bu da ne? İşte bu Fu Ziwei tarafından bahsedilen o ilaç. Hadım Fang, majestelerinin adamı değil miydi? Neden sana yardım ediyor? O mu? O, benim Mu aile ordusu İam için çalışıyor. Zamanında sarayda, babama içeriden haber taşımak için gözcülük yapmayı bizzat kabul etmişti. Sence, babam gerçekten rahat bir hayat mı sürdü? Bunca yıl boyunca, majestelerinin şüphelerini çekmemek için, annemle beraber, saraya çok nadir geldiler, ben bile gidemedim. Yani majesteleri bunu kullanınca kadınlara karşı güç mü kazanıyor? Evet. Şimdi hemen askeri kampa gidiyorum. Orada huyu biraz garip olan bir doktor var ama işinde çok iyi olduğu söyleniyor. Belki de bu şeyi incelediğinde Fu Ziwei'nin nasıl oldu da mucizevi bir şekilde kurtulduğunu ancak o zaman anlayabiliriz. Haklısın. Lütfen dikkat et. Mevcut görev sürenin bitmesine sadece bir gün kaldı. Bu sefer hepinizi mutlaka kurtaracağım. Nasıl yani? Bu dünyada aslında böyle bir şey hiç yok. Ancak bu nesne yaşam enerjisini tüketen bir şeydir. Kısa vadede insanı heyecanlandırsa da uzun vadede kalp ritmini bozar ve sonunda bedenin iflas etmesine neden olur. Xiaopoye, kılıcını yanına al. Ulu Bilgin Malikanesi'ne gece baskını düzenleyeceğim. Fujiao, Xiaopoye, ikinizin de peşini bırakmayacağım. Fu Huazhang, bir anlaşma yapmaya ne dersin? O çirkin yüzünle saklanmaya ne gerek var? Beni aramaya geleceğini düşünmüştüm. Ama şunu beklemiyordum. Bütün Ulu Bilgin Malikanesi korumalarımı hiçe sayarak içeri dalacağınızı hiç tahmin etmezdim. Ne o? Panzehir için mi geldin? Bana yalvar. Pekala. O halde sıkı dur. Bunu hemen Fu Ziwei'ye gönder ve ona de ki ona sadece 5 saat süre veriyorum. Geçen her bir saat için Fu Huazhang'ın bir parmağını keseceğim. Eğer Fu Huazhang aşırı halsizlikten dolayı giderse o zaman bu sarayda ve dışarıda kendine yardım edecek hiç kimseyi bulamaz. Seni alçak. Chengfeng, bu sefer sen teslim et. Sahibim, lütfen dikkatli ol. Bu görev için ayrılan süre bitmesine sadece 12 saat kaldı.
Fu Jiao. Bu kez bizzat gidip bunu Peri ve favori kariye Fu Ziwei'ye kendim vereceğim. Lütfen yapma. Sahibim, lütfen dikkatli ol. Bu görev için ayrılan süre bitmesine sadece 4 saat kaldı. Bu defa ben de seninle geliyorum. Pekala. Az önce ne dedin? Diyorum ki sen bu zamana ait bir insan değilsin. Değil mi? Bu yüzden elinde majesteleri için yapılmış birçok kadınla gece boyu birlikte olmasını sağlayacak ilaç var. İster başka bir bedende dirilmiş ol, ister başka bir büyüye bulaşmış ol, hiç fark etmez. Sana kısa bir süre veriyorum. Panzehiri hemen teslim et. Yoksa gidip imparatora eğer bu ilacı içerse aniden oracıkta can vereceğini söylerim. O zaman bırak sarayda favori cariye olarak kalmayı, olsa delik deşik edilmiş bir suçludan farksız olursun. Sahibim, lütfen dikkatli ol. Lütfen hemen dikkat et. Bu görev için kalan süre bitmesine sadece 1 saat kaldı. Zaman başladı. Ya panzehiri verir, en sevilen cariye olmaya devam edersin. Ya da vermezsen Paramparça edilirsin. Baksana. Efendimiz, Prens Mu çifti güvende. Ancak Konuşmaktan çekinme. Efendimiz, İmparatorluk Hocası'nın size verdiği o iksir aslında çok tehlikeli bir şey. İmparatorluk Hocası'nın bu gerçeği kendi ağzıyla itiraf ettiğini duydum. Adamlarımı peşine taktığımda çoktan ortadan kaybolmuştu. Bunu aslında uzun zamandır biliyorum. Bu dünyada hiçbir ölümsüz varlık veya mucizevi iksirler yapabilen biri yoktur. Bunların hepsi sadece ağabeyimi şaşırtmak için uydurduğum bahanelerdi. Bu durumu sadece her şeyi test etmek için kullandım. Görünüşe göre planlarım başlamak üzere. Neden? Titriyorsun. Bunca zamandır yanımda kalıp abime casusluk yaptığın için çok yorulmuş olmalısın. Artık dinlenebilirsin. Merak etme, yerine geçecek biri var. Doğrusu Fang Ming tarafından özel olarak eğitilmiş bir öğrenci olduğun belli. Gerçekten etkileyicisin. Seni takdir ediyorum. Adamlarıma seni onun kılığına sokmalarını, tıpkı onun gibi görünmeni emredeceğim. Bundan sonra başkahya sen olacaksın. Sağ olun efendimiz. Çok yaşayın, imparatorum. Buraya gel. prenses. Baba. 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 Anne. İyisiniz ya. Buna çok sevindim. Xiaopo'ya sen gerçekten aşağılık birisin. Bunca zaman, bunca olay yaşanmışken hala bunları yapacak vaktin var mı? Ne olmuş yani? Zaten tüm bu zaman boyunca azimle çalışmam engellendiği için şimdi her şeyi telafi etmem gerekiyor. Hadi bağır. Bakalım kim gelip seni kurtaracak? Xiaocha. Xiaocha. Nasu. Hemen onu bayılt. Zaten bayıldı veliaht efendim. Aferin sana. Bu ay sana fazladan bir gün izin vereceğim. Merak ediyorum. Bu hançere karşı özel bir ilgin mi var? Nereye gitsen yanında mı taşıyorsun?
Nasıl hissediyorsun? Sürekli olarak birinin hançeri böyle boğazına dayaması sence de çok kaba bir davranış değil mi? Bırak beni. Cariyeli, babana haber ulaştır. Onunla bir anlaşma yapmak istiyorum. Neden bana öyle bakıyorsun? Bana o periye dair, gerçekleri söylediğin andan beri, asıl kimliğinin farkındayım. Prensim, majesteleri, Veliaht Prens'in saraya çağrılmasını emretti. Muhtemelen Kariyeli meselesi yüzündendir. Kalk, ayağa kalk. Ah, Xiaoye. Seni bugün buraya çağırmamın nedeni, rütbeni biraz daha yükseltmek istememdir. Eğer bu kez sen olmasaydın, belki de artık. İmparator amca, lütfen yapma. Yeğenin olarak bence bir general olmak yeterince iyi. Lütfen rütbemi daha fazla artırma. Bu dünyadaki her yer zaten hükümdarın toprağıdır. Eğer terfimi bu şekilde devam ettirirsen, korkarım ki bazılarının kıskançlığını üzerime çekeceğim. Olmaz, kabul etmiyorum. Ne olursa olsun bu kez size bir ödül vermem gerekiyor. Hatta Veliaht Prens eşine de bir unvan bahşetsem mi? Şöyle bir unvan. Amca, eğer o kadına yetki verirsen, bundan sonra tepeme binmez mi sanıyorsun? Sana her zaman sadık kalmış olan öz yeğenine bunu yapamazsın. Eğer illaki ona unvan vermeye kararlıysan, o zaman bugün gidip sarayın bahçesindeki bütün çiçeklerini yerinden sökerim. Şuna bak. Haline bak hele. Görüyor musun? Pekala. Senin dediğin gibi olsun. Gelecekte. Her neye ihtiyacın olursa, çekinmeden bana söyle. Teşekkür ederim amca. Yalnız, Yaoer, Wei devleti ailesine gelin geleli, hayli zaman oldu ama ona hiç vakit ayıramadım. Diyorum ki, askeri kampa gitmeyi yarına mı ertelesem? Defol git buradan. Beni mi deniyordu? Oldukça inandırıcı bir rol kesti. Gördün mü? Az önce parmağı titredi. Birinin niyetinin kötü olup olmadığını anlamanın en hızlı yolu nedir bilir misin? En çok değer verdiği kişiye bedel ödetmektir. Bir grup gizli muhafız gönder, bu gece Fu Ziao işini bitirin. Seni gidi cadı. Bu akşam Fener Festivali'nde aniden yağmurun yağması benim planladığım bir şey değildi. Ama bütün yol boyunca bana soğuk davrandın. Aslında Sugen'i de yanımıza almalıydık. En azından ilgiyi başka yöne çekerdi. Kapa çeneni. Sen. Eğer ateş senin için bir kabussa, onu unut gitsin. Çünkü seni asla kendi başına bırakmayacağım. Tuhaf. Bu sefer sistem devreye girmedi. O zaman neden kalbim bu kadar hızlı çarpıyor? Arkama geç. Xiao Poye. Dövüş sanatlarını biliyorum. Ben o kızlardan biri değilim. Biliyorum zaten. Bu yüzden sırtımı sana emanet ediyorum.
Poye, Git. hadi gidelim. Veliaht Prens, neyin var? Fener Festivali'nden dönerken pusuya düşürüldük. Beni kurtarmak isterken yaralandı. Xiaocha, git sıcak su getir. Nasıl? Sen de ilaç getir. Zehirlenmiş olabilir. Ayrıca sakın babamı ve annemi telaşlandırmayın. Emredersiniz. Yaoer, sen yaralandın mı? Hayır. Az önce yaptığın her şey için teşekkür ederim. Artık eskisi gibi yakınız. Hala teşekkürden mi bahsediyorsun? Senin o yetersiz dövüş becerilerini, ne kadar zayıf olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Daha önce seni gizlice izlemeye geldiğimde, her seferinde arka bahçende, gizlice antrenman yaptığını gördüğümde, anlamıştım zaten. Xiao Poye de yeniden doğmuş. O halde yok olmamı istiyor olman gerekirken neden beni kurtardın? Seni inatçı kadın, neden ben buralardan gittikten sonra hakkımda bu kadar kalp kırıcı şeyler söyledin? Hayatım boyunca sahip olduğum tek kadın sendin. Beni nasıl bu kadar kızdırabilirsin? Halim içler acısı. Gerçekten perişan oldum. Kalbim çok kırık. Fu Ziyao. Hanımefendi, Eşyaları bırak ve dışarı çık. Eğer kraliyet anne ve babam sorarsa bir şey olmadığını söyle. Ya da bir bahane bul. Peki, Veliaht Prenses, bana bir emriniz var mı? gitmiyorum. Hanımefendiye yardım etmek için kalacağım. Git buradan. Her şeye yeniden başladıktan sonra kendi kendime hep Seninle olan işimi bitireceğimi söyledim. ama her seferinde senin gibi baş döndürücü, güzel bir kadının karşısında aklım başımdan gidiyor. Fu Ziyao, nasıl bu kadar etkileyici olabiliyorsun? Çok güzelsin. Yaralandım. Belki eskisi gibi olamayabilirim. Sen ne diyorsun? Yarana bakayım. Gel bakalım. Çok çekici görünüyorsun. Bir kelime daha edersen canını yakmaktan çekinmem. Neden nefes nefese? Kalıyorsun. Yao Yao. Sonsuza kadar. Daima. Aptal. Fu Ziyao için bu kadar endişeleniyor musun? Öyleyse ileride onun için bana karşı mı geleceksin? Haklısınız efendim. Yaşamasına izin verilemez. Gitmeli o. Anlıyorum efendim. Şunu mu demek istiyorsun? Wei devleti İmparator Xiao sana diyor ki,
Eğer ben onunla işbirliği yapıp birlikte bir oyun kurar ve Wei Devleti Mu Malikanesi sülalesinden tamamen kurtulursak, onun yaşadığı süre boyunca Wei Devleti ordusu Jin'e asla saldırmayacak mı? Ekselanslarıya yalan söylemeye cüret edemem. İmparator Xiao'ten gelenlerin kesinlikle birer kanıt olduğu aşikar. Wei Devleti İmparator Xiao erik çiçeklerini çok sever. Bu yüzden çoğu şiirinin teması budur. Fakat ben neden inanayım ki senin İmparator Xiao ile birlik olup tahtıma göz dikmediğine? Çünkü majesteleri sizin İmparator Shao için oluşturduğunuz tehdit asla boy ölçüşemez. Mu Malikanesi'nin İmparator Shao için oluşturduğu büyük tehlikeyle. Fuzi Wei. Ekselansları. Şu an Wei Devleti'nin Gariyeliyim. Şu an burada İmparator Xiao'yu temsilen sizinle işbirliğini konuşmaya geldim. Kaşığı tutamıyor, birinin beslemesi gerekiyor. Nasu, sen yedir. Tabii efendim. Defol. Cheng Feng. Ne? Ona yedir. Defolun. O zaman, baban olarak ben mi yedireyim seni? Onu küçükken bile beslememiştin. Şimdi mi besleyeceksin? Gel bakalım. Veliaht Prens ağzını aç. Yao Yao tarafından yedirilen yemek bir başka lezzetli oluyor. Yao Yao tarafından bizzat yapılan bu lapa gerçekten harika. Bu adam yeniden hayata döndüğünden beri iyice yüzsüzleşti. Al. Prens Mu, Mu kralının oğlu Xiaopo'ya kötü bir şeyler oldu. Jin devleti isyan etti. Haşmetlim, bu gerçekten bir şaheser. Mu Malikanesi kimi sefere göndermeli? Cevap veriyorum majesteleri, Xiaopo'ya gönüllü oldu. Bu tam da benim istediğim şey. Eğer gidip o Gu Mingche'in işini bitireceksem, bu konuda ne düşünüyorsun? Ne düşünmem gerekiyor? Cezalandırılması gerekiyorsa cezalandır. Ama sen Jin devleti halkındansın. Ben hala senin karın, prensin eşiyim. Eğer bu savaş iki ülkenin halkına da uzun süreli bir huzur getirecekse, benim ne düşündüğümün önemi yok. Ama senin güvende olman gerek. Sahi, sen hiç yorulmaz mısın? Neden böyle şeylere bu kadar meraklısın? Döndüğümde, o zaman bana bir evlat vereceksin. Hatta ben 8 tane bebek istiyorum. Sana o aşk romanlarını daha az okumanı söylememiş miydim? Hala neden okuyorsun?
Xiaoye, sen döndüğünde sana en sevdiğin yemekleri ellerimle yapacağım. Anneciğim, hiç merak etme. Wei devleti süvarilerine liderlik edip zaferle döneceğim. Baba, ben yokken annemi sakın üzme. Hadi git artık. Yaramaz çocuk. Anneciğim, 19 yaşına geldim artık. Böyle davranınca bir savaş tanrısı olarak itibarım zedeleniyor. Pekala, tamam. Sen var ya, yaramaz çocuk seni. Hey, fena kadın. Kendine iyi bak. Anneme de benim yerime iyi bak. İşte bu kadar. Dönüşümü bekle. Gidiyoruz. Xiaoye, Hepiniz şuna iyi bakın. Bakın şuna. Prens Mu vatan hainliği etmiş, Jin devleti imparatoruna ihanet etmiş. Bu Prens Mu'in el yazısı. Üstelik üzerinde sadece yarım kulağı olan sahtesi yapılamayan Kurt Kral mührü var. Bu dünyada buna sadece Prens Mu sahip. Peki sadık bakanlarım, sizce ne yapmalıyım? Vatan hainliği yapanlar asla sağ bırakılmamalı. Haşmet meyapları. Birbirimize düşmek en son görmek isteyeceğim şeydi. Ancak Büyük Wei Krallığı halkı için bu cezayı bizzat kesmek zorundayım. Fakat Veliaht Mu ve Xiaopo'ye hala cephedeler. Muhtemelen bu durumdan haberleri yok. Emir verilsin. Önce Mu malikanesinin mülküne el konulsun. İmparatorluk emridir. Prens Mu vatan hainliği suçundan affedilmezdir. Görüldüğü yerde işinin bitirilmesi emredilmiştir. İmparator aile bağlarını gözeterek tüm kadın üyelerin hepsinin yıkama bölümüne gönderilmesini buyurmuştur. Emir buyruk budur. o gün sonunda geldi. Prenses Mu, majesteleri sadece kanıtlara inanır. Majesteleri özellikle bildirdi, eğer Kurt Kral'ın gizli mührünü teslim ederseniz size son bir kez inanacaktır. Prens Mu, emre boyun eğip şükret. Ben emrinize itaat ediyorum. Meydanlardan çıkan Kurt Kral'dan beklendiği gibi. İmparator olan kardeşim, çocukluğundan beri çok kuşkucudur, gözünün önünde hiçbir pürüz bırakmaz. Kurtulmak istediği birini, ne kadar sürerse sürsün, mutlaka cezalandırır. Bunun için, ölümsüzlüğe inandığı yalanını söyleyebilir ya da herkesi şaşırtmak için sefa içinde yaşıyormuş gibi yapabilir, hatta eski silah arkadaşlarımın sonunu getirebilir. Getirdiğin askerlerden hangisinin benimle boy ölçüşebileceğini sanıyorsun? Lordum, Savaş alanlarından çıkan Kurt Kral'dan beklendiği gibi, fakat artık yaşlandınız. Siz majestelerini anlamaya çalışırken, majesteleri de sizi inceliyordu. O zamanki teskin edici tütsünün içine, majesteleri özel bir zehir ekletti. Kurtboğan gece yürüyüşü. Siz gücünüzü kullandığınızda, zehir etkisini gösterecek. Lordum, Peki ya ne olmuş? Sizden herhangi biriniz benim
savaş meydanında teslim olduğumu gördünüz mü hiç? Baba, Güzel evladım. Kaçıp Xiao Ye'yi bul ve ona asla Wei devletiye dönmemesini söyle. kocam gitmeden önce sana ve anneme iyi bakmamı vasiyet etmişti. Bu savaşta gelinin olarak senin yanındayım. Güzel. Xiao Ye'in seçtiği eşten de bu beklenirdi. Öyleyse benimle birlikte omuz omuza savaş. Baba, Veliaht Prens'e ne oluyor böyle? Sürekli soğuk terler döküyor. sadece kötü bir rüyaydı. Hızlanmalıyız. En geç 2 gün içinde Wei devletiye dönmemiz gerek. Gerçekten çok tuhaf. Şu Jin devleti generali, neden bizi, Jin devleti ve Wei devletinden bu kadar uzak bir yere savaşa sürükledi? Cezasını kestiğim anlarda bile garip bir şekilde gülümsemeye devam ediyordu. Yarın sabah fazladan 200 fersah yol alacağız. Hemen yola koyuluyoruz. Baba, anne kraliçeyi al ve önce git arkanızı ben kollayacağım. Hanımım. Hanımım. Olamaz. İmparator Xiao'nun yanındaki Jin Yu, oklarda çok güçlü zehir var. Sana arkama saklanmanı söylememiş miydim? Gözlerimin önünde gitmeni izlemeye dayanamazdım. Efendim? Buradan çıkıp git. Panzehiri bul. Ve Yao Yao'yu de yanına al. Anne kraliçe. İmkansız. Bu olamaz. Ben zaten tüm bu görevleri tamamlamıştım. Bu nasıl olabilir? 8, 0, 8. Dışarı çık. Neden? Ev sahibi, Prens Mu çiftini zehirlenmekten kurtarmak sadece kaderin sana verdiği bir yan görevdi. Bu senin ikinci hayatın, zaten çoktan başkalarının kaderini değiştirdin. Yao Yao. Anne kraliçe. Yao Yao. Xiao Ye, iyi bak. Ve onun sadece kısa bir süre üzülmesine izin ver. Baksana. Benden birkaç yaş büyüksün. Ama ben senden önce gidiyorum. Bu sayede her zaman senden daha genç kalacağım. Seninle evli olduğum bu ömür boyunca eşsiz bir mutluluk yaşadım. Anne kraliçe. Anne kraliçe. Anne kraliçe. Yao Yao. Bu tüm eski birliklerimi toplayabilecek nişan. Xiao Ye'yi gördüğünde bunu ona ver. Ve ona söyle. Üzüntüsü geçtikten sonra kendini toparlasın ve bu dünyayı benim adıma
dize getirsin. Ne oldu Veliaht Prens? Bir şey yok. Herkes dinlenmesini bitirdi mi bir sor. Daha 15 kilometremiz var. Acele etmemiz lazım. Veliaht Prens. Veliaht Prens. Seni hain pislik. Prens Muxiaoyi, düşmana yataklık etmek ve sarayı birbirine katmak suçundan hükümdarımız tarafından cezalandırıldı. Üstelik bedeni 3 gün boyunca sergilenecek. 3 gün mü? O zamana kadar kokmaz mı? Bu çok feci. Gerçekten çok yazık. Demek hain ha. Demek öyle. Wei ülkesinin 1. yılında hain denilen Prens Muxiaoyi savaş meydanında düşman kılıçlarıyla yaralanmış, vücuduna 5 ok isabet etmişti. Yine de Wei ülkesinin bayrağını düşman kalesinin kapısına dikmiş ve düşman komutanını alt edip dönmüştü. Wei ülkesinin 2. yılında sözde işbirlikçi Prens Muxiaoyi sarayda İmparator Xiao'yu korumak için zehirli okların önüne atıldı. Bir mucize eseri kurtuldu. Ancak elindeki tek panzehiri İmparator Xiao'ya içirdi. Kendisi ise o zehrin etkisinden dolayı artık geceleri huzurla uyuyamaz oldu. Wei ülkesinin 3. yılında şehirde salgın hastalık çıktığında o hain denilen Prens Muxiaoyi prensesi de yanına alıp bizzat karantina bölgeleri kurdu. Askeri hekimlere yol göstererek hastalığın ilacını bulmalarını sağladı. Fakat kendisi ve prenses ilacı geç içtikleri için aylarca yataktan kalkamadılar. O, salgına yakalananlardan biri de bendim. İlacı kendi elleriyle bana uzatan Prens Moody. O sırada kendisi. Bembeyaz olmuş yüzüyle zangır zangır titriyordu. Bunu asla unutamam. Böylesine iyi bir beyefendiye nasıl hain dersiniz? İnanmıyorum buna. Doğru. Ben de inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. İnanmıyoruz. Hayır, bu mümkün değil. İnanmıyoruz. Haddinize mi düşmüş? Buraya gelin, hemen yakalayın şunu. Bakalım kim cüret edebilecek? Peki. Capoye, sen isyan mı edeceksin? Sesin çok kısık geliyor. Duyamıyorum. Haydi. Buraya gel. Şu an suçlu durumdasın. Üzerimde imparatorluk emri var. Sen. Eğer gitmek istiyorsan işini bitirmene yardım ederim. Su Chengfeng, babamı ve annemi buradan götür. Peki. Bana dokunma. Her yerim leke içinde.
Kirlendim. Ben önce. Biz bunca yıllık çiftiz. Kimse kimseden tiksinmez. Sen de mi yeniden doğdun? 2 hayattır birbirimizin peşindeyiz. Hala bu kadar şaşırıyor musun? Önceki hayatımda ben gittikten sonra uzun süre senin yanında süzüldüm ve duyabiliyordum. Tabutumun başında söylediğin tüm o sözleri. Yeniden doğduktan sonra tek istediğim sana bedelini ödetmekti. Ama Ama ne? ama şunu fark ettim. Kalbimde sana karşı ne kadar direnirsem direneyim, sezgilerim her zaman sadece seni arıyordu. Tıpkı önceki hayatım gibi seni sevmek ve şefkat göstermek benim için bir içgüdü gibi. O. Bu 2 hayatta da hayatımdaki tek kadın gerçekten sendin. Sana inanıyorum. Babam ve annem sana bir haber gönderdi. Annem diyor ki, üzülmen için sana sadece kısa bir süre veriyor. Babam ise onun adına tüm bu dünyayı fethetmeni istiyor. Biliyor musun, bu süre zarfında zihnimde hep aynı an var. Mu malikanesi ayrılırken annem bana bir kez daha sarılmak istemişti. Ama ben onu reddetmiştim. Eğer o zaman ona sıkıca sarılabilseydim, belki şu an bu pişmanlığı bu kadar derinden hissetmezdim. Bu saç tokası babamın bana hediyesi. Baba, bununla eski birlikleri toplayabileceğini söyleyerek bunu sana vermemi istedi. Babam bana bu nesneden bahsetmişti. Peki, bundan sonra ne yapacağız? Önce Jin Devleti Sarayı'ndaki birkaç suçluyu cezalandıracağız. Eğer bu bölünmüş dünya, zalim hükümdarların insafına kalacaksa, o zaman bu dünyayı kendi kontrolüme alacağım. Burası Jin Devleti İmparatorluk Sarayı. İkiniz buraya nasıl girdiniz? Elbette onları içeri ben aldım. Sen... Emeğine sağlık Shen amca. Demek yanıma ajan yerleştirdin. Bu ne cesaret Xiaopo'ye. Seni gidi suçlu çocuğu. Haddini aşıyorsun. Yaver, yanıma gel. Şimdi doğru tarafa geçersen her şeyi affedebilirim. Hala benim imparatoriçemsin. Sanki senin o imparatoriçelik makamın çok kıymetliymiş gibi konuşuyorsun. Seni. Az önce tam duyamadım. Acaba diyorum, yaklaşarak mı konuşsan? Cesaret edemeyeceğimi mi sanıyorsun? Son zamanlarda ne zaman suçlu kelimesini duysam sinirim bozuluyor. Shen amca, Buradayım. Jin Devleti de durumu sen idare et. Diğer yerleri kontrol altına aldığımda tekrar buluşuruz. Emredersiniz.
Yetişin, kimse yok mu? Suçlular var, onları yakalayın. Ne oldu? Birinin canıma kastedeceğini hissediyorum. Fu Shenzhou. Fu ailesinin başına böyle büyük bir felaket gelmesine şaşmamalı. Senin gibi sözünde durmayan bir halefi olduğu için Fu ailesinin ataları adına utanç duyuyorum. Çabuk. Babamın eşyalarını bana geri ver. Efendim, sakın söylemeyin. Bilmiyorum. Görünüşe göre seni hala en iyi ben tanıyorum. Buldum. Bayağı cesurmuşsun. Fu Shenzhou. Anlaşılan Fu Huasang elini ayağını bağlayıp cezalandırdıktan sonra bile kararlı bir şekilde çok şey öğrenmiş. Örneğin kendi başına yürümek ve bazı önemli kişilerin el yazısını taklit etmek gibi. Bu Huasang nerede? Anlatmasan da olur. Hemen şimdi Xiaopo'ya seni şehir kapısına bağlatıp ihanet mektuplarını nasıl taklit ettiğini ve halkı tarafından çok sevilen yabancı bir prensin sonunu nasıl getirdiğini kelimesi kelimesine tüm Jin devleti halkına duyurturum. Canım babacığım, hayatın boyunca itibarını her şeyden çok önemsedin. Görünen o ki sonunda onu da kaybedeceksin. Ben, kimse yok mu? Yetişin. Burada daha fazla durmamalıyız. İmparator Xiao işimizi bitirmek için adam yollamış. Gidiyoruz. Benimle bu yollarda yoruldun mu Yao Yao? Yorulmadım. Bana güven. Seni koruyacağım. Babamın bıraktığı eski birliğini bulduğumda İşte o zaman onları cezalandıracağız. Ev sahibi ana hikaye final aşamasına girdi. İmparator Xiao'yu devirip diğer ülkeleri birleştirdikten sonra serüven tamamlanmış olacak. 8, 0, 8. Sen ne biçim bir sistemsin? Bu sorunun sona ulaştığında cevabını öğreneceksin. Beceriksizler. 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 Xiaopo'ya şimdiden pek çok şehri ele geçirdi ve şimdi ise arka arkaya iletişime geçmeye başladı Prince Mu'nun eski adamlarıyla. Kılıcını çekip benim cezalandırılmamı mı bekliyorsunuz? Beceriksizler. Beceriksizler. Sen vaktiyle babamla annemin bedelini ödetmek için o tuzağı kurarken neden bu kadar telaşlı değildin? İmparator Xiao, dışarıdaki kraliyet muhafızlarını dün gece geri çektim bile. Babamın eski adamları ise 3 saray kapısını ele geçirdi. Ne o? Öz amcanın işini bitirmeyi mi düşünüyorsun? Xiaopo'ya? İmparatorluk amcası. Sen kardeşine kıyabiliyorsan, benim amcamı cezalandırmamda ne sorun var? Senin yolun ilahi bir emirmiş gibiydi. Ancak benim yolum halkın gerçek arzusudur.
Abimin eski adamlarını toplayınca ve şu an başka bir ülkenin ordusunu kontrol edince senden korkacağımı mı sandın? Gülünç. Senin işini burada bitireceğim. Xiaopo'ya dış güçlerle birleşerek vatanına ihanet etmeye çalışıyor. Altın Kanat Ordusu, derhal onun işini bitirin. Altın Kanat askerleri, sizler İmparator Xiao'nun özel birliği olabilirsiniz. Ama aynı zamanda sizler benim, yani Büyük Wei'in askerlerisiniz. Mühür bende, emir bendedir. Mühür umurumda bile değil. Ben bu devletin başıyım. Bir lider önce gökyüzü gibi olmalı, halkın gönlünü kazanmalı, toplumun desteğini almalıdır. Sense bir lider olarak sürekli şüphe duydun. Zalimlik ettin, boş işlerle uğraştın, iksirlerle vakit öldürdün, nefsine yenik düştün, öz kardeşine kıydın, sana en sadık kardeşine iftira attın ve kendi halkına ihanet ettin. Senin gibi biri bu makama layık değil. Xiaopo'ya kazandığını mı sanıyorsun? Onun işini hemen bitir. Sana benden sonraki en yetkili makamı, en yüce vezirlik makamını vereceğim. Veliaht Prens, bu kişi Cheng Feng. Bugünlerde sürekli son zamanlarda yaşanan olayları düşünüyorum. Her şeyin kaynağı babamın mühürlü Kurt Kral yüzüğüne dayanıyor. Ama bu yüzük her zaman babamın yanındaydı. Kimse ona yaklaşamazdı. Sadece babamın bizzat büyüttüğü ve gizli muhafızı olan Cheng Feng yaklaşabilirdi. Ancak Cheng Feng her zaman çok sadıktı. O neden yüzüğü çalsın ki? Fu Huatang mi? Doğru. Bu Fu Huazhang başta her şeyi kusursuz yapmıştı. Fakat Fener Festivali'ndeki saldırıdan beri, o geceden sonra bir şeyi fark ettim. Cheng Feng ara sıra yüzüne dokunuyordu. İşte o zaman şüphelerim kalmadı. Onun yerine başkasının geçtiğinden emindim. Yerine geçmek mi? Onun işi çoktan bitti. Ne yazık. Hayatım boyunca büyük hedeflerim vardı. Ama yine de sonunda Kaderimi değiştirmeye geldiğimi sanmıştım. Ama meğer başından sonuna kadar sadece konuşan bir piyondan ibaretmişim. Xiaopo'ya, neden ona bedelini kendi ellerimle ödetmeme izin vermedin? Senin, ailenden birini cezalandırma yükünü taşımanı istemedim. Eğer bir suç varsa, hepsi benim omuzlarımda toplansın. Nasu, İmparator Xiao'yu yakalayın ve zindana atın. Tüm Büyük Wei halkının onu birlikte yargılamasını istiyorum. diz çök. Beni bilerek sinir etmeye mi çalışıyorsun? Neden yine önceki hayatındaki o 10 küsür cariyenin tabletlerini alıp buraya getirdin? Ben? Yoksa sen, gün gelip bu dünyadan ayrıldığımda beni tekrar onlarla birlikte mi gömmeyi planlıyorsun? Ben artık hayattayken de seninleyim, ahirette de senin yanındayım. Sen artık koca bir naipsin. Birazcık daha olgun olamaz mısın? O 10 cariye için tablet hazırlatmamın sebebi şudur ki, her ne kadar onlar senin tarafından cezalandırılan casuslar olsa da sonuçta onları mezarlarından çıkaran ve yanına gömdüren bendim. Buraya düzenli olarak gelip ruhları için dua edecek birini bulmam da oldukça doğal. Ne olmuş yani? Senin yanındayken neden olgun davranmak zorunda olayım? Hadi gidelim
Hadi. Gerçekten çok güzel. Patronun eşinden beklenen de bu. Sana bir sorum olacak. Birkaç ülkeyi birleştirdikten sonra tüm askeri gücü eline aldın. Tahta çıkman önünde hiçbir engel yokken neden? Shao ailesi sülalesinden bir çocuğu imparator olarak seçip kendin naip olmayı tercih ettin. Çünkü beni bir kere öp ve o zaman söyleyeyim. Tamam mı? Hemen söyle. Tabii ki nedeni, vaktimi seninle geçirmenin çok daha önemli olması. Her zaman çok minnettarım. Seninle yeniden başlamak için ikinci bir şansım olduğu için. Bu yüzden benim için senden daha değerli bir şey yok. Kendi canım bile. Senden daha mühim değil. Fu Ziao, seni seviyorum. Ben, Xiaopoye, seni tutkuyla ve tüm kalbimle seviyorum. Xiaopoya'yı sahibine aşık etme ana görevi başarıyla tamamlandı. Sistemin bağlantısı kesiliyor. Ayrıca 808 olmanın dışında bu sistemin adı cennetin dengeleme mekanizmasıdır. Sahip Fu Jiao, artık özgürsün. Shao Poye, ben de seni seviyorum. Bir dakika, bekle. Sana söylemem gereken bir şey var. Kulağını uzat bakayım. Shao Poye, ben hamileyim. Tekrar söylesene. Dedim ki. Bir daha söylemeyeceğim işte. Lütfen bir kez daha söyle. Hükümet vekili prenses, güzel karım benim, bekle beni.